Merhaba, Hıvak Play'e hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Hisense Hıvak Türkiye Genel Müdürü Doktor Turhan Karakaya. Turhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Bey. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Bu böyle bir toplantıya gelmek de beni çok heyecanlandırdı. Biz de sizi burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Çok keyifli ve farklı bir deneyim olacak. Benim için çok ilginç olacak. Sizi çok iyi tanıdığımı düşünüyorum ama bilmediğim pek çok yönünüz ortaya çıkacak diye tahmin ediyorum. Öyle yani insan böyle bu tip durumlarda aslında daha önce hiç bahsetmediği şeyleri de kendi kendine de bahsetmediği, çok aklına gelmeyen şeyler bile böyle bir paketin içinden çıkartılıp konuşulabiliyor. Yıllardır Bakalım neler konuşacağız. Merak ediyorum ben de. Beraber pek çok etkinlikte, çalışmada yer aldık ama işte bilmediğimiz yönlerinizi, geçmişinizi, şu andaki yaptığınız çalışmaları biraz daha detaylı konuşacağız sizinle. Umarım. Siz de tabii hani bizim gibi sektörde çok uzun deneyimi olan bir profesyonelsiniz ve özellikle basın tarafında bizim bilmediğimiz bir sürü şeyi takip edip onu nasıl anlatacağı konusunda epey tecrübeli bir arkadaşımızsınız. Biz de sizden çok şey öğrendik. Bakalım sorularla da daha çok öğrenmeye devam edeceğiz. Peki. Turhan Bey, kaç yılında nerede doğdunuz? 1973 Ağustos ayında Kastamonu'da Bozkurt'un bir köyü, gün vakti dediğimiz bir köyde doğdum. Ve 6 yaşına kadar da dedem ve babaannem tarafından büyütüldüm. Yani aslında ilkokula başladığımda ben İstanbul'a geldim. Babam denizci, annem ev hanımı. Ben 3 yaşındayken filan annem buraya gelmiş İstanbul'a. Ve 6 yaşına kadar Kastamonu'daydım. Bir gaz lambası, işte bir köy evinde, tavukların içinde başladım hayata. İstanbul'a geldiğimde benim için her şey sürprizdi. Anlatırım zamanla. Ben de denizci bir babanın oğlu olarak hayata başladım. Donanmadaydı. Sizinkinin branşı ne yapıyordu? Makinacı. Evet, evet, makinacı. Babam, dedem kaptandı. Dolayısıyla biz Kastamonu'nun denize yakın, çok böyle sahile yakın bölgesinde köyümüz, yaşadığımız yer. Orada bir gelenekti yani. Herkes denizci olurdu yani. Siz ama küçük yaşta İstanbul'a geldiniz. 6 yaşında. 6 yaşında. İstanbul nasıl ilk öğretim buralarda mıydı hep? Biz yani İstanbul'un Fatih, Fener-Balat bölgesinde babamlar ev almıştı dedemlerle beraber. O vesileyle ben İstanbul'a geldim. İstanbul'a ilk geldiğimde böyle önce bir misafirliğe gittik. Otobüsten iner inmez. Böyle bir şey vardı bir evde. Hiç daha önce görmediğim. Önce lambalar vardı mesela. Çok aydınlıktı her yer. Çünkü elektrik vardı. Sonra bir odada böyle bir oynayan bir şeyler vardı, böyle bir ekran gibi bir şey. O zaman adını da ekran olduğunu bilmiyorum. Böyle önüne de bir mavi renkli bir plastik kapatmışlar. Meğer televizyonmuş. Ses geliyor, görüntü geliyor. Hiçbir fikrim yoktu ve o anı hiç unutamam yani. Teknolojiyle ilk tanıştığım andır o. Ve yani o günkü Turhan Karakaya'nın bugün bu teknolojiyle bu kadar haşır neşir olmasına ben de hayret ediyorum. İnsan aslında ne kadar değişebiliyormuş, ne kadar evrilebiliyormuş, ne kadar yeni süreçlere entegre olabiliyormuş. Ben herhalde ilginç bir örneğim yani, o X kuşağı, Y kuşağı işte neyse, biz X ile Y arasındayız herhalde. Büyük bir devinimdi benim için. 1979 sanıyorum benim geldiğim sene ve 80 darbesiyle de ben İstanbul'da tanıştım. Böyle sokaklar askerler doluydu, komandolar doluydu. İşte duvarlara yazılar yazılırdı. İstanbul'a geldiğimde böyle bir hani keşmekeşin, bir sıkıntının, bir problemlerin içine geldiğimi o gün anladım. Hala da uğraşıyoruz yani. Tüm eğitim hayatınız İstanbul'da mı geçti? Evet yani ilkokulu Fatih'te okudum, Tarkus İlkokulu. Ortaokulum gene Draman'da Muallim Naci Ortaokulu, Fatih'te gene. Lisem İstanbul Sultanahmet Teknik Lisesi. Şimdi orası da Fatih. Dolayısıyla ilk ortaokul ve liseyi İstanbul Fatih'te okudum. Sonrasında üniversitem İstanbul Üniversitesi, Avcılar ve sonra hayatım devam etti. Yani genel olarak bütün eğitim hayatım İstanbul'da geçti. Üniversiteye kadar nasıl bir öğrenciydiniz? Şunu anlaması çok zor gençlerin, hani veya bugünümüzü yaşayanların geri dönüp tekrar bakmazsa eğer. Mesela nerede eğitim alacağız? İşte Google var şimdi mesela örneğin. İşte bir yerden search edebiliyorsun. İşte yapay zeka teknolojileri var. Yapay zekaya soruyorsun, size bir fikir veriyor. İşte bir iş arayacaksınız. Bir sürü iş ilan siteleri var. Şöyle düşünün. Biz İstanbul'a geldikten sonra telefon teknolojisi yeni çıkmıştı. Biz ivedi yazıldık telefona. İvedi demek acil demek. Acil yazıldığımız için çok da para ödedik. Acil telefona yazıldıktan 9 yıl 10 gün sonra telefonumuz bağlandı. 9 yıl sonra
Mahalledeki ilk telefon sahibi bizdik. Yani öyle düşünün. Ve o kadar teknolojiden uzaktasınız yani. Ve televizyon benim için yeni bir teknolojiydi. Yepyeni bir teknolojiydi. Telefon da keza öyle. Bütün mahalleli bizim evimize gelir. Telefonla konuşurlardı. Buradan Kastamonu'yu ya da başka bir şehri aramak istediğiniz zaman önce arayıp santrale bilgi veriyordunuz. Sonra ertesi günü size o hattı bağlıyorlardı. Yani öyle bir dönemi düşünün. Ve ne okumam gerektiğini bilmiyorum. Hangisinin benim için doğru olduğunu bilmiyorum. Ama ilkokul 1. sınıfta bir öğretmenim vardı. Ruhu şad olsun. O bana mühendis dedi. Bilgisayar mühendisi olacaksın dedi mesela. Daha 1. sınıfta. Hani kurdele takılırdı. Hala var bilmiyorum. İşte yakasına ilk kurdele takılan sınıftaki öğrenci bendim. Biz 45 kişiydik sınıfta. Ve işte böyle hep itinalı yazar, defteri düzgün, tertipli, örnek olmak için mücadele eden bir öğrenciydim aslında. Sakin biriydim. İlkokulum en azından öyle geçti. Ortaokulum da öyleydi. Ve başarılı olacağım kesin bir şekilde yetiştirildim ilkokul öğretmenim tarafından. Mühendis olacağım da kesindi. Yani öyle örgütlendim yani. Babam makine işi yapan gemici birisi ve teknik birisi. Herhalde onun da etkisi çok var. Yani dedi ki bana bir mesleğin olacak. Yani normal lise olmaz. İşte normal lise ne demek? Lisenin normali mi olur, anormali mi olur? Lise okuduğunda bir mesleğin olmalıdır diye beni biraz da örgütledi. Fakat meslek liselerine giriş sınavlaydı. Biz o sınavlara girdiğimizde 80 soru vardı sanıyorum. Ben 40-45 tane soru yaptım. Eve geldiğimde babam dedi ki ortaokulu bitirdikten sonra kaç tane soru yaptın dedim. 45 tane falan yapmışımdır herhalde. Kazanamayacaksın o zaman okulu dedi. Meslek lisesine yazılmam gerekiyor yani. Onu öğütlendim yani. Ben fen lisesine hazırlanırken babam dedi ki fen lisesi ne ya? Ne yapacaksın fen lisesini yani? Ne yapacaksın yani? Fen lisesi okumak ne demek? Ve fen lisesi kitaplarımı kapattım. Yani aslında okusam belki de çok daha başka bir yerde olurdum ama fen lisesi okumanın yanlış olduğu söylendi bana o dönem. Bilmiyorum. Soracak kimse de yoktu etrafımda. Ve meslek lisesi sınavına girdim. Sonra babam dedi ki sen dedi kazanamayacaksın okulu ve kesinlikle bundan sonra sana okul yok. Çalışacaksın bundan sonra. Yani başka bir meslek lisesini kazanamazsan eğer ki kazanamayacaksın. Başka bir okula gitme şansın da yok. Çalışacaksın dedi. Nerede çalışacağım ben? Beni bağlamaz. İşte bulacaksın dedi. Böyle yarım yamalak mahalledeki çocuklara sonra Kantarcılar'da ortaokul öğrencisiyim daha yani. Kantarcılar'da bir yerin altında bir kampana yapan zil tasları ve kampanası yapan bu okul zillerini falan yapan bir atölyede başladım çalışmaya ilk. Böyle tasları üretirlerdi. Onun arkasına da duvara bağlayacak arka böyle lamaları kaynatırlardı. İçine de zil ekipmanını koyarlardı. Eminönü'nden Süleymaniye'ye giden bir akfahan var. Akfahanın içindedir. 6 kat çıkarsın Süleymaniye. Süleymaniye'de inersin Kaynakçı'ya. Ben daha çocuğum, sırtıma vururlardı çuvalları. Çuvalların arkasına demirleri kaynatmak için Kaynakçı'ya götürürdüm. Tekrar geri gelir o kampanaları geri verirdim ama bunu bütün gün yaptığım için bu taşımayı sırtımda delikler oluşurdu böyle. Geceleri uyuyamazdım o ağrıdan, sızıdan. Ta ki babam Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'ne gidip benim kazandı belgemi görene kadar. Diyordu ki bana kazanamadı belgesini duvara asacağım. Ve kazanamamışsın diye bütün el aleme seni anlatacağım. Muhtemelen beni tetikleyen şeylerden birisi de odur. Ve kazandım. Neyi kazandım? İstanbul Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi tesviye. Tesviyenin ne olduğunu bilmiyorum. Kelime anlamını bilmiyorum yani. Tek miydi o? Torna tesviye değil miydi? Tesviye. Tesviye. Tornanın içindeydi. Hı. Fakat Türkiye'nin en iyi meslek liselerinden birini kazandığımı o zaman gidince anladım. Tesviye meğer sizin de bildiğiniz gibi metale şekil verme sanatıymış. Fakat okula bir gittim. Bütün gün atölyedeyiz. Elimize verdiler E'yi. Ellerimiz patlıyor. Metale eğle metal eğle yani. Böyle geçmez bu hayat. Ben akıllı bir adamım. Benim zekamın altında bir şey yapıyorum yani. Hepsini yapanlara saygı duyuyorum ama ben daha fazlasını yapabilirim yani. Kafam da fazlaca çalışıyor. Tabii yetenekli biriyim ama yeteneğimle beraber zekamı da kullanabileceğim bir alan arıyorum kendime. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yine Google yok. Soracak da kimse yok. Dediler ki teknik lise diye bir şey var. Ne yapıyorsun? Akıllı olanlar, daha çok böyle kitaba deftere düşkün olanlar
yapmaktan biraz daha geri durmak isteyenler, kendini geliştirmek isteyenler teknik liseye geçebilir ama öyle kolay değil. Ortalama yapacaksın. Ortalamada sırada gireceksin, sıralamaya gireceksin. O sıralamaya girip teknik liseye girmeyi başardım makine bölümüne. Orada da ileride okuyacağım, daha fazla okurum diye bir hayalim vardı. Teknikse çünkü yani artık orada matematik fen ağırlıklı eğitim görüyorsun. Fakat ne yaptılar ettiler o efendileri, biz zencileriyiz bu şeyin, ülkenin. Beyazlarının verdiği kararlar, o dönemin beyazlarının verdiği kararlar nedeniyle işte matematik hocalarımız derslerden geri alındı. Fizik hocalarımız geri alındı. Kimya hocamız geri alındı. Bizim o derslerimiz boş geçti. Dolayısıyla ben matematik fen eğitimini yarım yamalak alarak teknik liseyi bitiren bir eğitim hayatı geçirdim. Sonrası ilginç, onları da devam ederiz ama makina eğitimini almam sebebiyle ve orada tanıştığım hocaların sayesinde İstanbul Sultanahmet Teknik Lisesi sebebiyle ben bugün geldiğim yerdeyim. Hep okulu konuştuk. Okul dışında ne yapıyordunuz? Yani yazları hep gene köye gidiyordum. Beni orası geri çağırıyordu. Çünkü oranın hamuruyla yoğruldum nihayetinde. Babaannem dedemle zaman geçirmek için ilk 15 tatillerde bile hemen köye kaçardım yani. Çok denizi seviyorum. Denizde şu zaman geçirmeyi çok seviyordum. Orada işte amcam ve diğer arkadaşlarım hep oradaydı. Bütün arkadaşlarımız yine oraya giderdi yazın. Bizim orası artık benim bayramım olurdu yani. Yani genellikle böyle tabiatın içinde sevdiğim insanlarla denizin içinde işte ve böyle çay dereler var akar bizim oralarda. Onların içinde büyüdüm hep yani. Hep tabiatın içinde yer alarak, oraya kaçarak, İstanbul'dan hep kaçmayı deneyerek hayatım geçti aslında. Normal okul zamanında ama okul dışı zamanda meşgul olduğunuz bir şey var mıydı? Sizi teknolojiye iten bir merak veya bir uğraş? Mesela oyuncak alırlardı bana. Oyuncağı kullanmadan önce nasıl çalıştığını anlamaya uğraşırdım. Yani önce sökerdim onu mesela. Yani nedendi bilmiyorum ama önce onu söküp onun mekanizmasını anlamaya çalışıyordum. Dolayısıyla etraftaki her şeye karşı, her olan bitene karşı neden sorusunu çok sorardım. Mesela işte güneş neden orada? Ay neden bazen tam parlıyor, bazen yarım parlıyor? Bir ay neden 30 gün mesela? Sürekli sorardım nedenini. Bulabildiğim herkese sorardım. Ve bir abim vardı, maden mühendisi komşumuz. O İmam Hatip okudu. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden mühendisliği okudu. Hala da görüşürüm, öz abim gibidir. Bulduğum her fırsatta onun dibine giderdim böyle. İşte abi bu nasıl? Bunu nasıl hesaplıyoruz? Bunun matematikteki karşılığı ne? İşte bize okulda bunu anlattılar. Niye bunu anlatıyorlar? Hayattaki karşılığı ne? Sürekli her şeyde bir mana aradım ben. Yani özellikle öğretilen şeylerin hayattaki karşılığını arama konusunda acayip bir merakım vardı. Hala öyledir yani. Dolayısıyla bana birisi bu böyledir, kuraldır dediğinde kesinlikle kabul etmem yani. Neden kural? Kim söyledi bunu? Nerede kullanıyorsunuz? Mutlaka kullanılıyor ki bir yerde. Mutlaka önemli ki hayatın bir parçasında. Bu bize anlatılıyor, öğretiliyor. Böyle öğrendiğim için hep böyle öğretmeyi tercih ediyorum hayatımda da. Dolayısıyla benim teknik biri olmama, biraz liderlik tarafının gelişmesine sebep olması bu. Ama mesela sahneyi çok seviyorum ben. Yani insanlarla bildiklerini paylaşmayı çok seviyorum. Bildiklerini paylaşırken o insanların gözlerindeki parıltıyı görmeyi çok seviyorum. İnsanların hayatına dokunmayı çok seviyorum. Sürekli sosyal olmayı, sürekli insanlarla bir arada olmayı seven bir karakterdim. İşte okuldaki küçük ilkokuldayken bile tiyatro faaliyetlerinde yer almaya çalışıyordum. İşte şiir okumaya çalışıyordum filan. Hep böyle bir aktivite içindeydim. Hiçbir zaman içine kapanmış, işte geri duran filan bir çocuk değildim yani. Hep böyle önde olmayı, insanlarla bir şeyler paylaşmayı severdim yani. Bugünün izleri orada var bence. Şimdi sorunca insan geri dönüp bakıyor. Öyle. Liseden sonra eğitim hayatınızı kendiniz mi planladınız, başkaları mı yönlendirdi? Çok zor ve çok ilginç bir soru. Yine biz tabii teknik lise okuduk. Yani öyle bir dönemdi ki Deniz Bey, makine okuyan birisi makine mühendisi olamazdı. Yani bu kesin. Yani bir dolaylı katsayı vardı. Zaten hocalarımız da elimizden almışlardı. Dolayısıyla bizim bir yolumuz vardı. Ya teknik eğitim fakültesine gireceğiz, ek puan veriyorlar ya da yüksekokul okuyacağız. En fazla yapabileceğimiz oydu yani. Yüksekokul
nasıl yani Türkiye işte böyle piramidal bir yapıya sahip bir askeri düzen hala. Askerlik için mesela 4 yıllık okuyan kısa dönem askerlik yapar, asteğmen olur. 2 yıllık okuyan er olur. Yani aradaki fark o kadar büyüktü ki. Şimdi o yok mesela. Ama o zaman o kadar büyüktü ki lisans mezunu olmakta, ön lisans mezunu olmak arasında. Dolayısıyla yapamazsın, olamazsın. Yani ne yaparsan yap, olamayacaksınla biz büyütüldük. Yani hocalarımız da bize bunu öğütledi yani orada. Ya sen teknisyensin, işçisin, işçi kal var yani. Haddine mi? Haddini bil. Yani senin olduğun olacağın bu kadar. Sen bu mevcutla mutlu olmaya çalış. Daha fazlasını zorlama. Ama iyi bir teknisyen olacaksın. Atik, tetik, çevik, akıllı filan iyi bir teknisyen olursun ama bundan fazlasını zorlama. Fakat Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir hocam vardı. O makine mühendisliği okumuştu. Bizim iş idaresi dersimize giriyordu. Bize dedi ki bak 3-4 kişiyiz böyle sınıfta. Dedi ki sizler farklısınız. Size lisans okutmaz bu düzen. Gidin bak İstanbul Üniversitesi'nde birkaç üniversitede Dünya Bankası desteğiyle iklimlendirme soğutma diye bir bölüm kuruldu. Bu bölümleri yazın, kazanırsınız ve sizin hayatınızı bu şekillendirecek. Gelecekte bu meslek çok önemli olacak. Biz iklimlendirme ne bilmiyoruz. Aynı tesviyeye girdiğim gibi hoca bunu dedi diye düşünüyoruz ama yazmadım ben. Tam öğrenci işlerinde formu teslim ettim çıkarken hoca kulağımdan tuttu. Dedi ki yazdın mı dedi. Hocam dedim işte falan. Anladı yazmadığımı. Gitti zorla formu geri getirtti. Sildirdi en son tercihi. En son İstanbul Üniversitesi iklimlendirme soğutmayı yazdım. Ve o sayede orayı kazandım yani. İyi ki de onu yapmışım. Yani bugün hala bu mesleği yapıyorsam o okul sayesinde. O yüzden Sultanahmet'i de oraya bağlıyorum. Yani çok iyi bir eğitim aldım. Sultanahmet Teknik Lisesi'nde eşimle tanıştım. Şu an hala onunla evliyiz. Bütün hayatım Sultanahmet Teknik Lisesi'ne borçluyum ben. İklimlendirme soğutmayı bana yazdıran gene yine Sultanahmet Teknik Lisesi'ndeki hocamdır. Nur içinde yatsın. Dolayısıyla ben iklimlendirme soğutma okudum ve hayata öyle girdim. Ama nasıl girdim? Mesela yine staj yeri arayacağız. Yok. Sarı sayfalar var. Başka da bir yer yok. Sokak sokak geziyorsun staj yeri aramak için. Birinci sene böyle geziyorum artık yani dükkan geziyorum. Bize staj yap diyorlar ama yer yok yani. Ve mesleğimizi de kimse bilmiyor o zaman. 1992'yi 93'ü konuşuyoruz yani. Bir böyle yerin altında Kasımpaşa Karakolu'nun orada böyle bir ara sokakta bir yer var. Böyle kapısında pencere tipi klimalar falan yıkıyorlar. Böyle ustalar falan var. Dedim selamünaleyküm. Dediler aleykümselam. Ben dedim abi iklimlendirme diye bir şey okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Klimalarla ilgili bir şey. Siz de burada klima işi yapıyorsunuz. Beni buraya stajyer olarak alır mısınız? Böyle baktılar. Gel lan dediler iyi. Ne zaman başlayacaksın? Dedim ki yarın sabah gelirim abi. Tamam. Gel dediler. Ertesi sabah gittim 8'de. İlk elime süpürge verdiler. Buraya süpür dediler. Sonra da çay demlediler. Sonra da arabayı yıkattılar. Sonra da böyle gitti. Her gün böyle gidiyor. Kamyonetin arkasına beni atıyorlar. Bir arkadaşımı daha getirdim staj yapmak için. Bizi atıyorlar kamyonetin arkasına. Tulumları giydiriyorlar. İzolasyonlar arasında yata yata gidiyoruz. Duvar kırma işlerini biz yapıyoruz. Pis izolasyonların içinde yatıp cam yünlerinin işte üzerimize kaşıntı yapan şeyleri biz yaşıyoruz. Onlar da gidip cihazları monte ediyorlar. Şovunu yapıyorlar. Bu böyle gidiyor. Böyle bir şey. Öyle bir zor iş. Ben yapmaya devam ediyorum. Meğer patron Hüseyin Hançer, orası Hançer Klima. Umarım beni izler. Patron camdan izliyor olanları, bitenleri. Her gün izliyor. Bir gün çağırdı beni. Dedi ki oğlum sen ne yapıyorsun? Dedim abi işte staj ben. Sen bunların sahibi benim dedi. Ama dedi sen bunları niye tahammül ediyorsun? Başka türlü öğrenemem ki ben abi dedim. Yok dedi tamam sen çok akıllı bir adamsın belli. Anlattım bir de okuduklarını filan. Sen nasıl ofiste kalacaksın dedi. Bunların bütün işlerini sen planlayacaksın. Bunun iş dağıtımı sen yapacaksın. Abi bunlar benim ustam. Nasıl olur? Yok sen merak etme. Ben öbür işte oturacağım dedi. Ertesi gün geldiler. Her gün ofise gidiyorlar iş almaya. Ben hiç gidemiyorum. Yasak oraya giremeyiz. Orası kutsal bölge yani. Abi bakıyorlar ben ofiste oturuyorum. Sen ne arıyorsun lan burada dediler. Dedim abi ben buranın artık işleri ben dağıtacağım size. Biz dedi senden emir almayız. Sen kimsin? Hadi falan. Geç içeri dediler bana. Patrona baktım. Sen karar ver dedi. Benden emir almayacak kimse var mı dedim. Kimler var? Ben almam dedi bir tanesi. Kovdum seni dedim o zaman. Başka emir almayacak kimse var mı? Bir dakika ne oluyor ya falan dediler. Tamam konu kapandı sen çık abi.
Sen 4 yere gideceksin, sen de 5 yere gideceksin. Bunlar da işler. Dediler ki olmaz. Nasıl olur ya? 4 yere gidilmez bir günde. Gidilir. Kamyonetin arkasındaydım ben. Ve siz işleri bitirdikten sonra montajlar bitince kahvede okey oynuyordunuz. Ben sizinle beraberdim yani. O gün nasıl geçirdiğinizi ezbere biliyorum yani. Ve bir anda işler çok iyi oldu, verimlilik arttı filan, onlar da saygı duymaya başladılar patron arkamda olunca. Ve ben mesleği sevdim. 2. sene oldu. Hüseyin abiye gittim, dedim ki tekrar benim akıl hocam oldu. Hüseyin abi ya ortaokul mezunu ya ilkokul mezunudur bilmiyorum ama mühendis değil ya da tekniker değil. Çekirdekten yetişme bir ustadır yani. Hüseyin abi ben ne yapacağım dedim. 2. senem oldu, bana yol göster. Hüseyin abi dedi ki oğlum sen iyi bir adamsın, farklı bir adamsın. Sana ben yazık ederim dedi. Ne yapacağız? Sen artık bir mühendisin yanında çalışman lazım. ST Klima, TEBA'nın eski genel müdürü Serap Taşköy, makine mühendisi. Onun yanına beni gönderdi. Dedi ki, onu da aradı. Dedi ki çok pırıl pırıl bir genç var. Bir mühendislik firmasında çalışması lazım. Ben ona yazık ederim. Beni o yönlendirdi oraya. Serap Hanım'ın yanına gittim. Biraz sakallarım var. Böyle biraz yani ama gömlek giydim. Kravatım yok. Böyle bir pantolon giydim. Kanvas. Serap Hanım'ın yanına gittim. Hüseyin abi gönderdi beni, Serap Hanım dedim. Serap Hanım hükümet gibi bir kadın çıktı. Bu kılık ne dedi? Dedim ne var kılığımda? Çık dedi. Tıraş ol. Ondan sonra kravatını tak. Tertemiz geleceksin buraya. Yoksa konuşmam seninle dedi. Gelme buraya dedi. Yerin dibine geçtim. Gittim, tıraş oldum. Kravatımı taktım, gömleğimi taktım. Giydim, içine soktum gömleğimi. Dedim Serap Hanım ben geri geldim. Hah dedi bak ne kadar güzel olmuş. İş terbiyesi. Şimdi bir serviste çalışırken durum başkaymış. Bir mühendislik firmasına gittiğin zaman durum başkaymış. Bunlar hep eğitimlerdi benim hayatım. Böyle köşe taşlarıdır yani. Ve Serap Hanım'ın yanında uzun süre çalıştım. Bir başka stajımı da, bu da ilginçtir, Mehmet Rodop. Oo. Benim arkadaşım Mehmet Rodop. Otobüste gidiyoruz Avcılar'dan İstanbul Üniversitesi'nden Aksaray'a. Bir abi benden büyük olduğu belli. Elinde de bir diploma var. Diplomasını almış. Abi dedim nereden mezunsun? Dedi ki buradan makineden mezunum ben dedi. Ondan sonra bizim yüksekokuldan mezun o da. Dedim ne yapıyorsun? Dedi ki biz işte böyle mekanik tesisat işleri yapıyoruz. Mekanik tesisat ne dedim? İşte böyle işte kazanlar, işte klimalar falan. Dedim ha ben de staj istiyorum gene. Staj yapmam lazım. Tecrübe edinmem lazım. İyi gel dedi bizim orada. Biz dedi bu işi yapıyoruz. Ve Biltest'te çalışıyordu Mehmet o zaman. Bülent Altan. O da sektörün duayenlerindendir. Beni Mehmet yanına aldı. Bir baktık Ataşehir'de ısı merkezlerini yapıyoruz. Ve ben otobüste tanıştığım bir dostum, hala çok yakın dostumdur Mehmet. Sayesinde bu sektörü bir daha sevdim. Ve sonunda askere gittim. Askere gittiğimde de maalesef 2 yıllık mezun olduğum için komando tugayına seçildim. Ve hani düşmanımın başına gelmeyecek bir askerlik yaşadım yani. Çok zor bir askerlikti. Çok zordu yani ve 18 ay askerlik yaptım bir fiil yani. O zaman anladım ki 4 yıllık okumak önemliymiş yani. Fakat çok geçti ve 18 ay askerliğimi yaptım ama şerefimle yani böyle mavi bereyi taka taka çok seçkin bir asker olarak ödüllerle askerliğimi yaptım yani. Orada tamam komando eğitimi aldınız büyük ihtimalle Evet. ve icra ettiniz. Hiç mesleğinizle ilgili bir şeyle karşılaştınız mı? Ya bak burada klimayı yanlış koymuşlar, işte ısıtma sisteminde şöyle bir sorun var. Tabii yani kazan dairesinde pompalar bozulurdu, beni çağırırlardı. Kazan dairesinde kazan işte çalışmaz, beni çağırırlardı. Kömür atmaya beni çağırırlardı. Bileyim işte komutanların odalarındaki klimalar kumandasının pili biter, beni çağırırlardı. Orada da anladılar beni belli bir dönem sonra. Dediler ki sen farklı bir adamsın. İşte bütün taburun işte yazı işlerini filan bana vermeye başladılar. Bütün bilgisayar sistemini birlikte kurduk filan. Ama komandoluktu yani bütün gün onları yapıp gece eğitime götürüyorlardı filan. Ama zor bir askerlikti. Fakat orada da çok şey öğrendim. Orada şunu öğrendim. İnsan denen canlı her türlü duruma kesinlikle adapte olabiliyor. İnsanın kesinlikle şu cümleyi kurmaması lazım. Yapamam. Bu iş beni aşar. Kesinlikle insan eğer kafaya koyarsa, zorunlu kalırsa her şarta adapte oluyor. Ve her şeyi başarabiliyor. Ben böyle hani
tamam teknik işler yapan, işte biraz spor yapan birisiydim ama sırtında taş dolu bir çantayla birisi bana 15 kilometre koşacaksın deseydi kesinlikle inanmazdım. Ve vücut buna adapte oluyor yani ve inanılmaz şeyler yaptırıyorlar ve insan bunu yapabiliyor. İnsan vücudu her şeye adapte olabiliyor. Orada anladım ki, orada öğrendim ki eğer bir şey yapmak istiyorsan yaparsın. Hiçbir sebep, hiçbir gerekçe seni onu yapmaktan alıkoyamaz. Eğer bir hedef varsa o hedefi mutlaka gerçekleştirirsin. Eğer bir dağın zirvesine çıkman lazımsa çıkarsın. Eğer orada en zor şartlarda dışarısı -35 iken hayatını sürdüreceksen, korunacak hiçbir şeyin yoksa Allah'tan başka hiç kimse yoktur yanında ve o vücut seni ayakta tutar. Hayatta kalırsın. Mutlaka kalırsın ve mutlaka hedefine ulaşırsın. Başka şansın yok yaşamak için. Dolayısıyla bana askerlik bunu öğretti mesela. Peki askere kadar olan hem okul hem staj döneminizde üst üste gelen bu tesadüfler şanslı olduğunuzu mu hissettiniz yoksa kader mi dediniz, kısmet mi dediniz? Yani ben şansa inanmam. Yani yaratılış olarak şansa inanmam ama tevafuk vardır. Yani yaprak bile tesadüfen düşmez. Yani mutlaka Yaradan'ın ördüğü bir kader ağı var. Ve şuna da inanıyorum hayatta. Önünüze bir sürü alternatif çıkartılıyor. Bir sürü yol var. Siz bu yolları tercih etmekte siz özgürsünüz. Kader dediğimiz şöyle bir tane çizgi değil yani. Bir sürü alternatifler arasından siz seçim yapıyorsunuz. O yüzden zaten günah sevap var. O yüzden sizin seçiminiz o yani. Dolayısıyla benim önüme çıkan fırsatları azmederek iyi kullandığımı düşünüyorum. Yani vazgeçmedim, sabırlı oldum. Acı çekmeme rağmen ondan yılmadım. Ben zorlanmayı seviyorum yani. Bana mutluluk hep böyle zorlandığım şeylerin sonucunda geldi. Geri kalan hep haz. Mesela bir çikolata yersiniz, o haz. İşte bir arkadaşınızla bir akşam güzel bir sohbet geçirsiniz, o bir haz, o mutluluk değil. Kahkaha geçici. Sürekli mutluluk diye bir şey zaten yok hayatta. Ama gerçek yani mutluluk, haz dışı mutluluk kesinlikle başarıyla geliyor. Başarı da kesinlikle çabayla geliyor. Çaba da kesinlikle zorlanmakla ortaya çıkıyor. Çok çalışmazsan başarılı olamazsın. Sabretmezsen hedefine gidemezsin ve mutlaka çabalarsan olur. Mutlaka olur. İstediğin şey mutlaka olur. Buna eminim yani. Bu bana hayatın öğrettiği. Onun için tekrar sorunuza geri gelirsem iyi insanları hayatımda biriktirdim hep. Benden tecrübeli olan, benden yaşça ve tecrübece büyük olan, yaptıkları benden daha başarılı olan insanları hep hayatımda mentor edindim. İşte bunlardan bir tanesi Hüseyin abidir. İşte diğeri İsmail abidir, karşı komşum. Mühendislik okuyordu. Sürekli onun dibindeydim ben yani. Ne yapayım diye ona sorardım gidip. Yine iş hayatındayken Kasımpaşa'da yerin altında bir yer demedim yani. Oraya gittim o ustalarla. Onlardan çok şey öğrendim. Hüseyin abiden çok şey öğrendim. Ve ne yapayım diye gene ona gittim. Hala ona giderim abi. Şöyle bir durum var, senin tavsiyen nedir diye. Dolayısıyla çok iyi mentörler edindim hayatımda. Lisedeyken makine mühendisi olmak hayalim vardı. Makine mühendisi olan bir hocamı mentör edindim. Onun yönlendirmesiyle bu mesleğe girdim. Dolayısıyla hayat, Yaradan bana hep böyle doğru insanları çıkardı karşıma. Ben de onların paçasını hiç bırakmadım yani. Askerden sonra çalışma hayatını soracağım ama öncesindeki sürecin sonunda babanız sizden memnun muydu? Babam o şeyi asacaktı. Benim kazanamadı belgemi. Ben tam tersini yapıp kazandı belgemi çerçeveletmiştim. Herhalde babam hani başarmamı istediği için, beni kamçılamak için onu yaptı. Hiç kimse evladımın kötü olmasını istemez. Fakat gerçek hayatın şartlarıyla, babamın o zorlamasıyla aslında ben yüzleştim. Yani çalışmak denilen şeyin aslında ne zor olduğunu. Eğer okumazsan, eğer başarılı olmazsan hayatın o şekilde nasıl geçmek zorunda kalacağını, kimlerin hangi muamelelerine maruz kalacağımı ben daha ortaokul çağında gördüm. Kesinlikle yapmak zorundaydım. Onu o zaman gördüm. Onunla yüzleşmeseydim eğer, babam bana o konforu yaşatsaydı, kancım kazanamasan da olur, hayat ya bu falan deseydi, belki de bugün geldiğim yere gelemeyecektim. Veya bugün işte bana birisi bir şey yapamazsın dediğinde, o beni bu kadar motive etmeyecekti. Yani ben hani zorlanmayı sevmemin altında belki o zorlama yatıyor. Bir şey eğer yapılamaz gibi görünüyorsa, zor görünüyorsa, ulaşılamaz görünüyorsa işte o benim hayatım yani. Mesela hala yaptığım işte de
Geçmiş hayatıma da şöyle bakıp geri dönüp bakıyorum. Mevcutta iyi giden bir sistem kurup o sistemi işletir hale getiriyorsam, o sistem de başarılıysa, ya oturduğun yerde ne güzel işte konforlu ortam. Orası Misyonunuzu ondan sonra bana tamamlıyorsunuz. batıyor. Ve orası iyi gidiyorsa artık diyorum ki benim yeni maceraya atılmam lazım. Yepyeni bir sistem kurup, yepyeni bir şirket kurup, yepyeni bir ekip kurup, yepyeni bir işe girmem lazım. Çünkü orası iyi gidiyor artık. Halbuki kurduğun yerin nimetlerinden faydalan, değil mi? Yok ya, ben tekrar oturup başka bir hikaye yazmak derdine düşüyorum. O da beni hayatta tutuyor. Belki o başarılı kılıyor, eğer başarılı bulunuyorsam bilmiyorum, ama beni hayatta tutan şey bu zorlanmayı sevmek ve yeni sistemler kurma çabası aslında. Ve ben iyi giden şeyleri kendi eserim olarak görüp iyi giden şeyleri arkasından seyretmeyi çok seviyorum. Yani nasıl bir heykeltıraş heykelinin övülmesinden hoşlanır, nasıl bir ressam o resmin değerinden bahsedildiğinde mutlu olursa, ben de kurduğum sistemlerin, yönetici olduğum şirketlerin iyi gitmesinden hep gurur duyuyorum, memnun oluyorum. Benim de eserim o diye görüyorum yani. Peki askerlik bitti, döndünüz. Çalışma hayatı nasıl ilerledi? Askerlik bitti, döndüm. Zorlu bir askerlik döneminden sonra geldim. Şimdi ne yapacağım? Ve 2 yıllık mezunu, bir de el alemin de yüklediği bir takım komplekslerimiz var yani. Bunu da itiraf edeyim ya. O dönem, çünkü o el alem bize bunu yükledi. Örneğin İstanbul Üniversitesi'ne gidiyorum Avcılar'dan. Çaresizliği öğrendik ya. Bize öğrenilmiş çaresizlik verdiler yani. Sen teknisyensin, en fazla tekniker olabilirsin. Teknikerlikte matah bir şey değil. Kamyonun arkasında montaja gidersin. Bu. Nasıl yüklendi bu? İşte hocalar yükledi biraz. Biraz da hayat yükledi. Gidiyorum İstanbul Üniversitesi'ne. Teyzenin biri de bir saçlarım da uzun. Sevdi beni, dedi. Sen çocuğum dedi, ne kadar güzel bir çocuksun. Ne yapıyorsun sen dedim. Mezde okuyorum teyze. Nerede dedi. Dedim İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Avcılar'da. Aa ne güzel dedi. Ne okuyorsun dedi. Dedim iklimlendirme diye bir şey teyze. O zaman kimse bilmiyor. Kaç yıllık dedi. 2 yıllık dedim teyze. Olsun dedi bana. Acıdı. Yani 2 yıllık okuduğum için bana acıdı. Teyze dedim ki sen ne okudun? 4 yıllık mı? İlkokul 4'ten terk. Verdim ağzının payını, ama sonunda o el alem böyle bir yargı kümesi işte okulları, işte meslekleri, ünvanları önemsiyor. İşte var ya hani bizim toplumda, beni ne doktorlar ne avukatlar istedi de vermedim babam falan var ya, yani böyle bir herkesin otomatik olarak ya subay ya doktor ya mühendis ya avukat olması gerektiği gibi bir algı yerleştirildi. Dolayısıyla onlardan biri değilsen zaten yoksun. Yani zencisin ya da beyazsın. Dolayısıyla ben bir zenci olarak aslında tekrar hayata geri döndüm. Yani kapının önüne attılar bizi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapayım? Tekrar geri döndüm. Hüseyin abiye gittim yani. Hüseyin abi, ben de askerliği bitirdim, ne yapayım? Dedi ki bak, sen şantiyecilik falan yaptın. Şu şantiyecilik falan yaptığın yerlerde, malzeme aldığın yerlere falan git bir sor. Önce bir karar verme. İnsanlara sohbet et. Küçük büyük bakma yani dedi. Karaköy'de Yüksel Teknik diye bir yer vardı. Şimdi kapandı. Yüksel abiye gittim, abi dedim ben dedim böyle iş arıyorum, ne yapacağız, bir yol göster bana falan. Ne yapmak istiyorsun sen dedim. Abi işte bak, serviste çalıştım, montajda çalıştım, şantiyede çalıştım. Şimdi ana firmalar bu nasıl üretiyor, nasıl ithal ediyor, nasıl getiriyor satıyor, biraz oralarda çalışmam lazım. Böyle kafası çalışan birisiyim ben. Dolayısıyla oralarda da tecrübe edinmem lazım. Yüksel abi dedi ki mesela hangi şirketler içinden geçiyor dedim. Yani işte Alarko olur, işte Arçelik olur, bunlar büyük işte. Isısan olur mu dedi. Dedim abi Isısan, bizim neyimiz Isısan, nerede olacağız? Herkes orada büyük mühendis abiler yani. Dur bakalım dedi, aradı. Suat abi dedi. Suat abi ben bir arayayım dedi. Aradı Suat dedi, ya pırıl bir arkadaş var. Bu size çok katkılı olur, çok düzgün bir adam. İşte biz de çalıştık yani, mühendisten daha mühendis. Acayip akıllı bir adam. Suat abi dedi ki hayret dedi, Yüksel sen birisi için böyle demezsin kolay kolay. Duyuyorum telefondan. Gelsin bakalım dedi, gittim. Ondan sonra böyle beni bir toplantıya aldı. Suat abi, Suat Arzık. Şimdi Satek olan Suat Arzık yani. Bir toplantıya girdim, böyle herkes mühendis arkadaşlar böyle. Toplantıda bir tane arkadaşım var, elinde kupası vardı onun böyle içiyor kahvesini. Sen Benoa mezunu. Aksan da var. Dedi ki biz dedi neden dedi çalışmak istiyorsun dedi. Dedim işte ne bileyim, yani kafam çalışıyor artık, elimle iş yapmak yerine yeteneklerimi kullanmak istiyorum filan. Mesela biz dedi kazan dairesine su basıyor, biz mühendisiz dedi. Ama dedi kovalarla su taşımaktan geri durmuyoruz yani, neden böyle bir şey yapıyorsun yani, elinle iş yapmaktan kaçınıyorsun filan dedi. Plaz ağzıyla. Dedim yani siz kazanları siz kurmuyor musunuz dedi. Evet. Maharet
kovayla su taşımak mı? Yoksa yaptığınız kazan dairesinin su kaçırmaması ve ondan dolayı da kaçak yaratmamak mı? Dolayısıyla siz dedim bir şey yanlış yapmıyor musunuz aslında? Önemli olan kazan dairesinin su basmaması değil mi dedim yani. Herkes gülmeye başladı. Bir ukalalıktı ama içimden o geçti yani. Hep olduğum gibi biri olmaya çalıştım. Bir işe alındım yani o sohbet sonunda. Abi baktım herkes mühendis. Ama kimse bana Rüknettin abinin şirketi rahmetli. Çok meslek büyüğüm. Kimseye mühendislik taslatmazdı kimse ukalalık yapmazdı. Yani mutfaktaki kişiyle, depodaki arkadaşımızla, şoförle, mühendis arasında veya kendisi arasında hiçbir fark yoktu yani. Böyle bir yatay yönetim sistemi kurmuştu. Çok rahat ettim orada çalışmaya. Fakat dedim ki tamam Yüksel abi sayesinde oraya girdim. Bir baktım herkes kazancı. Herkes kazan işi yapıyor. Herkes o işi biliyor. Ben klimacıyım ama. O zaman Amerika'dan Goodman'leri getiriyoruz. Distribütörüyüz. Ama böyle 5-10 tane getirmişiz. Bir proje için kullanmışız. Yarım yamalak olur mu olmaz mı? Servis departmanında kurulmamış. Bir tane adam akıllı servis yok. Yedek parçalar yok. Cihazlar parçalanmış depoda duruyor. Ben dedim servise kaçayım. Rüknettin abi gittim abi dedim ben serviste görev almak istiyorum. Dedi, deli misin burada bu Almuncu'da böyle şuh bir ortam mis gibi gençlerle bir aradasın falan. Sen akıllı bir adamsın burada kal dedi yani. Abi müsaade edin bana ben oraya gideyim. Neden onu yaptım? Eğer bir sistemde bence eğer işler yolunda gidiyorsa orada da yetkin insanlar varsa siz onlardan biri oluyorsunuz sadece. Eğer bir yerde kurulmamış gelişme potansiyeli olan bir yer varsa, bir boşluk varsa, orası da gelişecekse orada olmak her zaman sizin geleceğiniz için daha önemli. Ve ben oraya sahip çıkılmadığını görünce benim geleceğimin orada olduğunu anladım. Çünkü ben servis kökenliyim. Cihazın içini iyi biliyorum. Yani bugün hala yani Hisense'in genel müdürüyüm. Ama cihazların içini benden daha iyi bilen bir teknisyen yoktur. Yani iddia ediyorum yani. Cihazların bütün komutlarını ezbere bilirim. Tüm elektrik parçalarının, elektronik komponentlerini ezbere bilirim yani. O çünkü benim servisçiliğimden gibi. Ben cihazın içini iyi biliyorum. Cihazın içini iyi bilince uygulamasını da iyi yapıyor insan. Ve servisçilik yeteneklerimi kullanıp orada o Goodman işini ayağa kaldırdım. Ve sonrasında da işte ürün müdürlüğü vesaire diye giden bir hikaye oluştu. Hep klimacı kaldım ben. Hep soğutucu akışkan tarafında. Hiç doğalgazla tabii daha doğrusu fosil yakıtlarla kazan vesaire ısıtma işine hiç bulaşmadım ve hiç istemedim. Benim için hep tabiattan enerji almak ve soğutucu akışkan çevrimi her zaman cazipti ve ben tam bir soğutmacıyım aslında konfor klimacısıyım diyelim. Ve hep o yeteneğimi, hep o kasımı güçlendirdim. Niye? O iklimlendirme soğutmada aldığım eğitim de biraz belki etkili oldu. Yani daha çok bizi klimacı yetiştirdiler. Stajlarım da hep o yönde gittiği için. Ben klimacılığı çok sevdim yani. O tarafta iyi bir mühendis olduğumu söyleyebilirim yani. Isısan'ı yıllar sonra Buderus sonra da Bosch satın aldı. Kaç yıl görev yaptınız totalde? Ben 1996'da girdim. 1996 Ekim'di sanıyorum. 1996'dan 2013'e kadar. 2013 Mayıs'ında ayrıldım ben. Oradaki hikaye şudur. 96'da ben girdim. 2004 yılında sanıyorum. Rüknettin abi firmayı Buderus'a satmaya karar verdi. %80'ini Buderus'a sattı. Muhtemelen hayali Buderus'la beraber Türkiye'de üretim yapmaktı. Sonrasında ben o zaman anladım ki firma tekrar ısıtmacı olacak. Firmanın cirosu %80, 85 ısıtmadan geliyor, %10-15 klimadan geliyor. Koşarak Rüknettin abiye gittim. Aslında 2000 yılında gitmiştim bir. Onları hissetmiştim. Abi dedim ben serviste devam ediyorum ama satışa da faydam var. Dolayısıyla beni dedim bir yere yurt dışına gönder, Amerika'ya, Çin'e ben ürün bulayım sana. Kanallı klimalarla, işte çatı tipi paket klimalarla, Amerikalı cihazlarla hayat geçmez. Biz böyle split klima ve hafif ticari klima işine girelim. İyi tamam dedi ama hiç İngilizce bilmiyorum. Yani yes bile diyemiyorum yani. Ne yapacağız dedim. Birini vereceksin bana yanıma dedim. Nereye gideceksin dedim. Çin'e, işte Kore'ye, Japonya'ya gideceğim. İyi tamam dedi. Selman Tarmur. Bana eşlik etti o zaman. Dış ticaret departmanı müdürlüğünü yapıyordu. Müdür değil de dış ticaretten sorumluydu. Bizde hiç müdür yoktu o zaman yani. Selman'la beraber başladık gezmeye biz. Sonra bir tane firma bulduk. Hualink diye. Çin'de. Mitsubishi Elektrik'e üretim yapıyor. Mitsubishi Elektrik'in aynısıydı cihazlar o zaman. Ve oradan işte içine de cihazın içinde bildiğim için yeni özellikler, ekipmanlar ekleyerek böyle bize özel
cihazlar yaptırıp Türkiye'ye getirme kararı verdik. Rüknettin abiye geldim, abi dedim buldum. Ne yapacağız dedi. Dedim getireceğiz yani. Marka ne olacak dedi. Dedim bilmiyorum ki. Düşün dedi bir. Ertesi gün buldum abi dedim. Ne buldun? High Life olsun dedim yani. Isısan High Life. Tamam dedi. İsmini de ben koydum yani. Beraber anlaştık Selman, ben, Rüknettin abi. Rüknettin abi dedi satabileceğiz mi acaba dedi. Yani getirin 1000 tane falan getirelim dedi. TSS'ine kadar biz uğraştık. Her şeyle ben uğraştım yani. Ve ilk sene 12.000 tane sattık. Yani harika bir ekip Isısan. Oradaki arkadaşlarımız harikaydı yani. Çok rüya gibi bir takımdık yani. İkinci sene 20.000 tane sattık. Üçüncü sene 25.000 tane sattık. Böyle büyüyor iş yani. Fakat 2004'te bu diyoruz satın aldı şirketi. Daha biz tam böyle ciromuzu büyütüyoruz. %15-20'lere getirdik ortalamada klimanın payını. Ben de klimacıyım. Direniyorum klimacı olmaya. Dedim ki bu işi büyütmemiz lazım. Öbür türlü biz gene ısıtmacı olacağız. Ben de ısıtmacı olmak istemiyorum yani. Rüknettin abiye tekrar bir proje getirdim. Abi dedim biz VRF diye bir şey var. VRF işine girelim. Dedi ki o ne? Dedim işte zaten gıcık oluyor VRF'e. Ve kitaplarımız klima tesisat kitabında da böyle VRF'i de karalamışız hafiften yani. Çünkü o zaman bizde VRF yok. Kanallı klimayla, paketli bir cihazlarla yapıyoruz o işi. VRF'e gerek yok demişiz yani. Şimdi Rüknettin Küçükçalı'ya sen söylediğini geri çevireceksin yani. Olurdu olmazdı filan. Dedim ki ya ben dedi girmem, ben şirketi sattım dedi. Ve benim işim ısıtma, en fazla bu diyoruz soy işleri yaparız. Ben de daha fazla işimi büyütmek istemiyorum yani. Yoksa üzerime kadar o iş dedi. Peki abi o zaman ben müsaade istiyorum dedim. O benim odasından ayrılacağımı zannetmiş. Ben işe gitmedim. Bir gün, 2 gün, 3 gün arıyor beni. Cep telefonu da yok o zaman. Kapıda birileri var. Rüknettin abi seni çağırıyor dediler. Ben ayrıldım işten. Nasıl ayrıldın? Söyledim ben kendisine dedim. Olur mu öyle şeyler? Tekrar getirdiler. Rüknettin abi karşısına oturttular beni. Sen ne diyorsun dedi. Dedim abi ben dedim sana sende olmaz dedim. Ben de klimacıyım. Ben ısıtmacı olmayacağım yani nihayetinde. Yani doğalgazcı olmayacağım en azından. Ne istiyorsun sen dedi. Dedim bir VRF işine girmek istiyoruz. Tamam hazırla bir sunu, bütün ekibi de toplayacağım dedi ama bir kişiyi ikna etmezsen eğer, gruptan herhangi birisi hayır derse girmeyeceğiz o işe dedi. Ve böyle bir toplantı organize etti. Bir cumartesi günü ben acayip hazırlandım ama anlattım. Rüknettin abi dedi ki sana söz veriyorum kimseyle konuşmayacağım dedi yani. Önden hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamamen sana bağlı. Herkes orada oturuyor. Bütün satış müdürleri, yöneticiler filan. Dedi ki Rüknettin abi projeye nasıl bakıyorsunuz? Bu işe girelim mi? Dediler ki çok iyi. Bizi çok geliştirir bu. Girelim abi eğer imkanımız varsa. Döndü dedi ki gönlünden hangi marka geçiyor dedi. Dedim Daikin. Yok daha neler dedi yani. Nasıl ulaşacağız onlara? Daha bak tebe battı. İşte 4-5 tane bayiyle satmaya çalışıyorlar filan. Ve allem kallem ben Daikin'le bir irtibat bulduk. Selman, ben, Volkan çalıştık. Bulduk birilerini. Rüknettin abi kolundan tuttuk. Belçika'ya gittik ve Daikin'in distribütörünü aldık. Buderus firmayı satın almış olmasına rağmen. Ve Daikin için apayrı bir departman kurduk. Tamamen benim yönetimimde. Klima departmanı bir departman kurduk ve ürün müdürlüğü yapmaya başladım. Ve bir anda bizim klimanın cirosu ısıtmanın cirosuyla dengelendi. %45 klima, %55 ısıtma ve firmanın cirosu bir anda 50 milyon eurodan 150 milyon eurolara zıpladı. Ve 2007'de Bosch Buderus satın aldı. Dolayısıyla bizim de ortağımız oldu. Ve o da başka bir dönüm noktası hayatımda. Ve sonra Bosch dünyası içine girdik. Ve devamı var. Klima sizin mesleğe askerden sonra başladığınız zaman bir lüks tüketim ürünüydü. Ama Daikin sizle birlikte işbirliği yaptığı zaman artık bir temel bir ihtiyacı oldu. Evet. Bu bir tek küresel ısınmanın sonucu değildi herhalde. Bir pazarlama politikası mıydı acaba? Yani güzel soru. Isıtan biz aslında şunu öğretti. Yani Bosch'ta da devam etti bu kültür. Daikin'le de aynı şekilde. Bize pahalı mal satmaya alıştık. Yani biz ürünün fiyatına hiçbir zaman konsantre olmazdık. Yani bizim sattığımız bütün ürünler hep yüksek fiyatlı ürünlerdi. Dolayısıyla bunu rakipleri kötülemeden anlatmayı öğrendik hep. Çünkü en iyisini satıyorduk. Ya veya bize göre en iyisi oydu yani öyle diyelim. Öyle ona inanıyorduk hep beraber. Bununla ilgili kitaplar yazıyorduk. Yani Isısan Yayınları'nın hemen hemen tamamının yarısının yazarlarından birisi benim yani. Ve bunun kitabını yazıyorduk biz. İşin kitabını yazıyorduk yani. Ve fark yaratmak için her şeyi yapıyorduk. Gece gündüz çalışıyorduk. Sabahın 5'lerinde beni eşim masadan alır getirirdi eve yani. Öyle bir çalışmaydı yani. Dolayısıyla hep pahalı satmaya alıştık. Şimdi bir başka şey daha öğrendim orada. İşte Rüknettin abi Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'ni Isısan'da koşuyolu binada kurdu. Yani bugün bizim üye olduğumuz Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin ana fikrini o kurmuştur, o oluşturmuştur. Müşteri bilmiyor aslında. Biz müşteri eğitiyoruz. Yani bu işin bilenleri, bu sektörün liderleri bizler müşteriyi eğitiyoruz aslında. Dolayısıyla klimanın gerekliliğini, hangi tür klima kullanılacağını,
iç hava kalitesi meselesini, ısıtmanın yerden ısıtma mı olacak, radyatör mü olacak, konforun ne demek olduğunu aslında biz öğrettik. Müşteri ondan sonra talep etmeye başladı. Yani sektör bugün bu noktada ise veya ortada bir talep varsa bu talebi yaratan, doğuran, bu talebin gereksinimini ortaya koyan bizleriz yani. İşte o dönemin insanları, işte Üzeyir Gali'ler, Rüknettin Küçükçalılar vesaire, o dönemin abileri yani. Ve biz onların izinden devam ediyoruz. Aslında böyle bir teknolojinin varlığını biz sektöre öğrettik. Oradan talep doğdu. Sonra ona uygun projelerin örnekleri ortaya çıkınca, o konfor yaşanmaya başlayınca bu sefer işte projeciler de kullanmaya başlayıp projelerinde uygulayınca iyi örnekler ortaya çıktıkça çoğaldı. Hani biz ona pazarlamada word of mouth diyoruz. Kulaktan kulağa. İlk başta tanıtmadan kulaktan kulağa oluştu. Tabii küresel ısınma bir durum. Yani bu bence son dönemlerin meselesi. Ama insan denen varlık her türlü kaliteli ortamda yaşamayı hak ediyor aslında. Fakat buna nasıl erişeceğini çok bilmiyor. Ve buna eriştikten sonra da daha fazlasını istiyor. Bunun da etkisi var. Önceden tahammül edebildiğimiz şeylere şimdi diyoruz ki buna kolayca erişebiliyorum. Neden tahammül edeyim? Yani soğukta neden kalsın insan? Ya da bu sıcağı, nemi neden çeksin? İnsanlar bu konforla bir kere tanıştıktan sonra artık onların yaşamının bir parçası haline geliyor. İşte arabalar vardı eskiden, değil mi? Teyipli diye özel anlatılırdı. İşte 4 tane cam otomatik bir araba muazzam bir şeydi. Şimdi olmazsa olmaz bir şey. Böyle bir komik yani, değil mi? Otele giderdik, sıcak su var diye kapısında yazardı. Tabii ki olacak yani. Bu tip şeyler artık yaşamımızın parçası haline geldikçe talep de otomatik artmaya başladı. Ama Türkiye hala çok büyük ve aç bir pazar. Özellikle klima ve havalandırma teknolojileri açısından ve yenilenebilir enerji teknolojileri açısından daha pazarın %5'i 6'sı doymuş durumda. Daha ülkenin güneydoğusu, doğusu, Karadeniz'i, Ege'nin büyük bir kısmı, İç Anadolu bu teknolojilerin çoğuyla tanışmamış durumda ve gidilecek çok yol var. Onun için stratejik pazar Türkiye, bütün dünya için. 90'ların sonuna doğru pek çok klima markası Türkiye pazarına girmeye çalıştı. Burada işi klima olmayan şirketler diyeyim, insanlar demeyeyim, klima satmaya kalktı ve neredeyse bir klima çöplüğüne dönecekti. Yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başında TSE dedi ki 7 bölgede servis ve bölge müdürlüğü istiyorum. O sene klima ithal eden 100 firmadan neredeyse 60'ı 70'i başvurusunu geri çekti. Bu Türkiye'nin iklimlenme sektöründe kaliteli bir sürece doğru ilerlemesini sağladı mı? Yani tabii zor oyunu bozuyor. Yani hala var. Yani yine işi klima olmayan temelde ama ithalat yapıp işte kendi ana firma diyen bir sürü firma var. Yani TSE o dönem bir zorlamaydı. Bir maliyeti artıran bir şeydi sadece. Aslında ben onların çoğuna eşlik de ettim. Böyle bir kalite takibi yaptıklarını falan düşünmüyorum ama dönüm noktası bence bu enerji etiketi konusudur Türkiye'de. Yani on-off klimalardan inverter'a geçişi sağlayan bu enerji etiketlemesi yönetmeliği, enerji yönetmelikleri bence kaliteyi artıran önemli adımlardan biriydi. Onun dışında yani böyle diyerek yani merdiven altı işte küçücük bir şirket işte işi bu değil diye başlayıp bugün çok başarılı noktalara şirketlerini götüren bir sürü örnek var. Dolayısıyla bu işler küçük başlıyor zaten. O insanların bunu kalitesiz yaptığı anlamına gelmiyor. Öyle başlayıp çok kaliteli işler yapan, çok büyük distribütörler haline gelen, şirketlerini yabancı ortaklara satan, birlikte ortaklığı yapan birçok üreticiliğe evrilen birçok arkadaşımız var sektörde. Her biri bir değer bence. Sizin Hisense'le ilk tanışmanız Bosch'tan ayrıldıktan sonra. Evet yani ben tabii eğitim hayatına geri döneceğiz herhalde, değil mi? Oraya geleceğiz de tamam. Bosch'tan ayrıldığınızda Daikin Türkiye'ye kendisi gelmiş miydi yoksa çok güzel soru. o orayı aslında bağlarsak. Çok güzel, süper sorular. Şimdi ben tabii Bosch'ta Daikin'in işinin başındayım. Klima departmanı müdürüyüm. Bosch yeni gelmiş. Bu da satın almış. Firmayı anlamaya çalışıyor. Bu arada Bosch'ta termoteknoloji konusunda yatırımları yeni ama oldukça büyük, yani o zaman 6 milyar euronun üzerindeydi cirosu sanıyorum. Türkiye'de de bu şirketi anlamaya çalışıyor, satın aldığı şirketlerden bir tanesi nihayetinde. Fakat bir dönem sonra gelip gittiler biz benchmark olduk. Yani ne demek? Kıyas konusu olduk. Dünyadaki hiçbir yapısı hem ısıtmayı hem klimayı bu kadar başarılı yürütemiyor.
Hatta ısıtma içinde bile işte yer tipi kazancılar, duvar tipi kazancılar, kombiciler falan diye ayrılmış yani. Bu kadar çok konuyu bir potada eritip de bu kadar başarılı olmuş başka bir organizasyon yok. Ve bunu nasıl yaptığımız konusunda çok önemli örnekler alındı. Biz böyle deney merkezi gibiydik yani. Yani bugün Bosch termoteknolojinin bu noktaya gelmesinde bizlerin emeği vardır yani. O dönemin varlığının önemi vardır. Ve o izlerden devam ediyorlar hala. Dünyada da bu modeli uyguluyorlar artık. Dolayısıyla bu işi nasıl yaptığımız konusunda epeyce onlarla mesai harcadık. Sonra Bosch dedi ki sen ürün yönetimi işini ve satış yönetimi, sistem kurmayı çok iyi yapıyorsun. Biz sana sadece Daikin'in değil bütün ürünlerin, Bosch'un, işte Buderus, tüm ürünlerin ürün yönetim departmanının direktörlüğünü verelim. Ve ben atandım oraya. Sonra Bosch dedi ki, bu arada ben gece gündüz İngilizce çalışıyorum. Yes bile diyemeyen Turan artık İngilizce konuşur hale geldi. Sonra bana dediler ki Amerika'da biz bir şirket satın aldık, Florida Heat Pump diye. Sen oraya gitmen lazım. Hem orada gelişirsin biraz daha. Biz senin Bosch'ta iyi bir yönetici olarak yetiştirmek istiyoruz. Hem de oradaki Amerikan ısı pompalarını sudan suya, sudan havaya ve havadan suya ısı pompalarının Avrupa'ya uygun hale getirilmesi konusunda oradaki fabrikadaki insanlarla çalışırsın. Bizim klima işinin business unit'i de Amerika'daydı o zaman. Business unit manager'ı oradaydı. Ben tabii korktum, dedim ki ben ne yapacağım Amerika'da, ben ne yapacağım oraya giden, bütün İngilizce bilmiyorum diyemiyorum. Dediler ki ama Miami'ye gideceksin yani Florida'da yer. Tamam ben yarın o zaman hazırlanayım dedim. Miami olunca ve toparlandım gittim ve orada Ar-Ge departmanındaki insanlarla çalıştım, Amerikalılarla çalıştım. Green Card'ım çıktı. Tam böyle hayat mükemmel gidiyor. Florida'da Miami sahillerinde Allah seni inandırsın geziyorum filan. Amerika'yı da çok seviyorum yani. Hala yaşamak istediğim yerlerden bir tanesi orası en azından. Florida bölgesi. Fakat buradan Selman beni aradı. Dedi ki Turan sana ihtiyacımız var. Sene 2011. Ne yapacağız? Bu arada buradaki direktörlük görevlerim de devam ediyor yani orada o işi yaparken. Buradaki yöneticilik görevim devam ediyor. Daikin gitti dedi. Kendisi Türkiye'de yatırım yaptı. Bizim başka bir partnere ihtiyacımız var. Bulun dedim, bana ne yani, ben burada çalışıyorum, işim var yani. Vallahi diyen şirket ciro kaybediyor ve büyük sıkıntı yaşayacağız. Eğer gelmezsen belki şirketin yarısı işten atılacak yani. Sana ihtiyacımız var dedi. Selman benim çok yakın dostumdur. Hala öyledir yani. Öyle deyince ertesi gün toparlanıp geldim yani. Amerikalılar da anlayamadı neden bunu yaptığımı. Geldim geri. Ve LG ile Bosch'u evlendirdim. LG Fisma'nın distribütörlüğündeydi. Sanıyorum mutlu değillerdi o dönem. Biz de Bosch'la LG'yi evlendirdik ve 2011 yılında ben o projeyi de yönetmeye başladım. Aynı şeyi bir daha dejavu. Yani Daikin'le yaptığımız şeyleri LG ile yaptık. Yani biz aldığımızda işte 10 milyon dolar civarındaydı cirosu. Bıraktığımda 21-22 milyon eurolara çıkmıştı. Aynı başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum orada da. Aynı ivmeyi daha doğrusu. Fakat 2013'te ben sıkıldım. Gerçekten sıkıldım yani. Firmanın dönüştüğü şey bilmem yani o dönem işte ve bir de hani girişimci bir ruhum vardı. Ben girişimcilik ruhumu Rüknettin abiyle tamamlıyordum. Yani ben ne istiyorsam, hangi projeyi getiriyorsam işte biraz direniyordu. Sonra bakıyordu ki ben kararlıyım. Yatırıyordu parayı oraya ve ben hiç gelir kazanma, para kazanma gibi bir derde hiç düşmedim Rüknettin abiyle olduğum sürece. Yani hiç parayla ilgili problemim olmadı yani. Öyle bir bizi anlıyordu ki yani işte ben her zaman yanımdaydı. Yani hiç para konuşmadım ben onunla. Ama hep hesabımda iyi bir miktar para vardı yani. Kendi işim gibi para kazanıyordum. O iç girişimcilik denen bir kavram var ya, o kavramı bilen biriydi ve bizim gibi girişimci ruhları ancak öyle elinde tutabiliyordu muhtemelen. Ama Bosch'ta bir kuralları olan, çok da saygı duydum. Çok da şey öğrendim Bosch'tan bu arada. Daha böyle sınırları belli. İşte yükseldiğin zaman para kazanabileceğim filan bir şeydi. Bosch'ta çalıştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani muazzam bir şirket. Çok gurur duyuyorum öyle bir etiket taşımaktan. Ama hani o büyük bir yapıdan emekli olmak gibi bir duygu beni rahatsız ediyordu. Yani kendi iç girişimcilik hissimi bir şekilde tatmin etmem gerekiyordu. Denemem lazımdı bir şeyleri yani. Çünkü orada her şey yolunda gidiyordu yani. Zaten sistem çok iyi işliyordu. Zaten Bosch çok büyük marka. Zaten LG çok iyiydi. Zaten ekip çok iyiydi. Zaten iyi bir ekip kurduk. Zaten yürüyordu yani. O zatenler beni rahatsız etmeye başladı. Yani ben işin rahat mı sorusundan nefret eden birisiyim. Mesela birisi birbirine soruyor ya birbirlerine. Bizim kültürümüzde var. İşin rahat mı diyor mesela. Rahat iş mi olur? Haram yiyorsun demek yani. Dolayısıyla ben böyle haram yediğimi falan düşünüyordum. Onu hak etmediğimi düşünüyordum. Biraz da öyle bir
hissim vardı. Dolayısıyla çıkmak istedim yani, böyle kendi kanatlarımda uçayım. Sağ olsun boştaki arkadaşlar gene hiç bırakmadı yani, kendi isteğimle ayrılmama rağmen yine desteklediler. Fakat ben ne yapayım, ne edeyim? Hani böyle bir yeniden bir distribütörlük kurayım, yeniden benzer bir model kurayım, Daikin gibi, LG gibi, Boş'taki gibi, ama böyle daha zorlayıcı olsun, böyle bir şey kuralım filan. Fuara gittim, Kanton fuarına. Ve fuarda böyle bir işte stand var. Standta böyle Hisense Hitachi yazıyor köşede. Dedim iyi günler, ben dedim işte böyle böyle bir tecrübem var. Türkiye'de biz Hitachi'nin distribütörünü yapmak istiyoruz, işte Hitachi tarafından. Orada bir arkadaş geldi, dedi ki ya dedi, Türkiye'de Hitachi'nin pazar payı nedir dedi. Dedim %3'ten küçük, yani %3'ten küçük mü dedi. Dedim eksi, hatta yani o zaman kötüydü durum. O zaman bizim Hisense Hitachi bir ortak şirket bunlar dedi, biz dedi. Ve eğer %3'ten daha az pazar payına sahipse Hitachi olarak sana distribütörlük verebiliriz VRF'te dedi. Olur mu olmaz mı falan. Ama bir döndüm, param yok benim hiç. Yani tamam yapabiliriz diyor da hiç param yok. Mesela bir grup yatırımcı var. İşte eski Fujitsu distribütörü Apkay, Süleyman abi, Süleyman Hacıoğlu. İşte Gökay Tutulmaz, Özgür. Üçü bir arada, onlar Apkay'dı. Onlar da Fujitsu'da çok gelecek göremiyordu. Böyle yeni bir yatırım yapalım, işte yeni bir kanal açalım filan. Daikin zamanında onlar Daikin'in beşlisiydi. Benim neler yapabildiğimi onlar da görmüştü. Hiç bırakmadılar beni. Dediler ki böyle bir hayalin varsa beraber yapalım. Sana ortaklık verelim. Gel profesyonel ortak ol. Ve bir şirket kurduk. Asal diye. Hala Asal yaşıyor burada. Ve Asal sadece Hitachi için kuruldu. Ben yönetim kurulu başkanı oldum. Genel müdür oldum. 6 liste sahibiydim. Ve bütün yönetim bendeydi. Ve sıfırdan Hitachi'yi Türkiye'ye Hisense'den alarak, Hisense Hitachi fabrikalarından alarak Türkiye'ye getirdik ve benim ilk Hitachi ile tanışmam, Hisense'le tanışmam 2013 yılında Mayıs ayında oldu. Boştan ayrılır ayrılmaz, yani bir gün bile vakit harcamadan bu diyaloglar gelişti ve hemen şirket kurup işte Hitachi'nin distribütörünü aldık, o fırsatı kaçırmadık. Öyle başladı Hisense'le olan maceram. Sonrası o daha da ilginç yani. Turhan Bey, siz Hitachi'yi kurduğunuz zaman uzun yıllar Bosch, Isusan, LG ve Daikin tecrübelerine sahip bu sektörün profesyonel olarak kendinizi geliştirdiniz, ama sadece çalışma hayatı değil, sizin bir de eğitim hayatınız hiç durmadı, devam etti. Sadece eğitim hayatına devam etmediniz, bir de sektöre, STK'larda ciddi görevler verdiniz. İki tane derneğin kuruluşunda yer aldınız diye biliyorum. Evet. Orayı biraz anlatmanızı istiyorum, çünkü zaten çok ciddi performans gösterdiğiniz bir çalışma hayatı. Bunun dışında ciddi performans gösterdiniz. Eğitim hayatına devam ettiniz ve STK'larda hala da aktifsiniz. Artı bunun üzerine bir de mesleki gelişimle ilgili çok ciddi, yani buna ben çalışma demeyeceğim, savaş verdiniz resmen. Bunu nasıl yarattınız, nasıl vakit buldunuz, nasıl motive oldunuz? Yani dedim ya, challenge olmak, yani zorlanmak meselesi önemliydi. Şimdi bir işi yapmak için bazı gerekler var. Yani sizin bazı kapıları da kapatmanız lazım. Sonuçta herkesin elinde bir ayna var ve kendi kusurlarını kapatmak için insanlar o aynayı sizin suratınıza tutup sizin eksiklerinizi söylüyor size. İşte diyor ki gözün şöyle, kaşın böyle, işte boyun kısa, boyun uzun, saçın var, saçın yok filan. Ama aynanın bir arkasına şöyle bakınca aslında gerçek kişiyi gördüğünüzde aynanın arkasında bahsettiği eksiklerin çoğu kendisinde var. Neyi varsa onu önemli kılıp sizde o yoksa onu sizin suratınıza vuruyor. Eğer başarısızsa o eksiğini kendi varlığıyla örterek sizde onun olmadığını söylüyor filan. Bir böyle bir durum var. Bir de gerçekten yasal gereksinimler var. İşte imza yetkisi gibi mesela. Mesela Bosch geldi, dedi ki ben teknik olarak hayatımı sürdürüyordum. İşte İngilizcemi de geliştiriyordum. Bosch bu dörsü aldıktan sonra dedi ki biz dedi müdür ya da direktör yapmak için, yükseltmek için şirketimizde bir kural var. Lisans mezunu olmak zorunda yöneticilerimiz. Bunu da senin için bozamayız. Ama sen de bizim için çok değerlisin. Ne yapacağız? Teyze aklıma geldi. Teyze haklıymış dedim yani otobüsteki. Yeniden üniversite sınavına girip endüstri mühendisliği kazandım, ama onu kazanmak için de böyle gece gündüz ders çalıştım, yani sabahlara kadar ders çalışıyordum. 30'lu yaşlardan sonra, yani 73 doğumluyum, 2007'yi konuşuyoruz yani, herhalde 34-35 yaşına geldiğimde tekrar okumaya başladım sıfırdan, yani bir teknikerken yeniden okumam gerektiğini anladım. Neler olabilir diye baktım makineden 2 yıllık mekatroniğe geçiş var. Bizim cihazlarımız artık o mekanik cihazlardan evrildi. O özellikle split klima ve yer ifşine girince daha da netleşti ortalık. Biz sadece makine mühendisi işi yapmıyoruz. Bir mekatronik
işi yapıyoruz aslında. Elektriğim biraz zayıf ama makinacılığım iyi. Otomasyon tarafım zayıf ama soğutucu akışkan tarafım iyi. Orayı da öğrenmem lazımdı. Mekatronik cazip geldi. Sınavsız geçişle kazandım Sakarya Üniversitesi mekatroniği. Bir taraftan Endüstri Mühendisliği'nde kazandım. Bir taraftan Anadolu Üniversitesi işletmeye de girdim. Aynı anda 3 tane üniversite okuyorum. Tabii hal böyle olunca hem Endüstri Mühendisliği okuyup hem yönetici olunca boş dedik, tamam sen zaten bitireceksin bunu ve bizim zaten yönetici adaylarımız arasındaydı. Yönetici oldum ben o sayede. Okuduğum için bile yönetici oldum. Sonra ama çok kolay olmadı yani. Çünkü sıfırdan yeniden başlıyorsunuz hayata ve kötü bir matematik, kötü bir fizik, kötü bir fen eğitimi almış birisi olarak başlıyorsunuz hayata. Sıfırdan değil, -5'ten yani sıralara oturuyorum. Herkes bana garip garip bakıyor. Yani gencecik çocuklar, bu adam burada ne işi var diyorlar. Bir taraftan onları bunun gereksiz olduğunu anlatmanız lazım el aleme. Bir taraftan sizin bunu başarmanız lazım. Bir taraftan da başarmak için yeniden oturup ortaokul sondan itibaren gördüğünüz matematik fiziği bir daha çalışmanız lazım. Yani yeniden lise okumak lazım. Özel hocalar tuttum kendime, matematik hocaları, fizik hocaları bana ders anlattılar böyle. Tekrar trigonometri, işte kalkülüs 1, kalkülüs 2 böyle ağır matematik filan. Ve yeniden matematik öğrendim ben onu yapabilmek için. Ve yeniden lise okudum aslında yani dışarıdan diyelim. Ve baktım ki yapabiliyorum yani ve öyle başladı hayatım. Endüstri mühendisi oldum. Sonra Anadolu Üniversitesi işletmeyi de bitirdim. Mekatroniği de bitirdim. İngilizcem de gelişmişti. Amerika'ya gittim geldim. Sonra dedim ki bunun devamını getireyim ben. Bu işler devam ediyor burada yani. Boştaki yöneticilik görevlerim filan işte ayrıldıktan sonraki dönem filan. Dikey geçiş sınavına girdim ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği programını kazandım İngilizce. Onu da okudum. %100 burslu Bahçeşehir Üniversitesi'nde desteğiyle. Sonra yüksek lisans sınavına girdim. ALES sınavına. Sakarya Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi yüksek lisansı yaptım. İşletmeyi de sevdim. Bir taraftan mühendislik okurken bir taraftan işi yönetmeyi de öğrenmem lazımdı. O dönem bir şey öğrendim. Sanıyorum şun eğitimlerinden birinde duydum onu. Muhtemelen Ufuk Tarhan Hoca söyledi. Kulakları çınlasın. Dedi ki yeni bir model gelişiyor. Buna biz T-model diyoruz dedi. T'nin altı derinlemesine insanların specialist olmasını bekliyor yeni dünya. Dolayısıyla bir konuda sen çok iyi olacaksın ve herkes seni o konuda anacak, bulacak yani. Bu adam çok iyidir bu konuda diye. T'nin üstü de generalisttir. Yani biraz ondan biraz bundan işi yönetecek kadar bilmen lazım. Ve çok şapkalı insan lazım artık. Yani bir tane şapka var. İşte ben iyi muhasebeciyim demek seni hayatta tutmaz, seni lider yapmaz, seni yönetici yapmaz, seni götürmez. Sadece orada kalırsın. Yani T'nin altındaki o ince çubuk gibi oraya çakılırsın. Belki çok iyi uzman olursun ama lider olamaz. O yüzden çok şapkan olacak ve T-model'ın generalist tarafını tamamlayacaksın. Dolayısıyla beni hem çok şapkalı yaptı o işletme eğitimi. Sevdim o işi çünkü işte paranın yönetimi, finansın yönetimi, ekibin yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi başka konular. Mühendislikte bize öğretilmeyen şeyler. Biraz endüstri mühendisliğinde anlatıldı ama bu kadar değil. Sonra bir daha sınava girdim. Çok sevdim o işi. İşte master da yaptım Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Sonra dedim ki benim bu işi temelinden bir daha öğrenmem lazım. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesini kazandım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işletme lisansı yeniden okudum. Dolayısıyla sağlam yani hem Anadolu Üniversitesi işletmeden hem İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işletmeden iyi bir işletmeci oldum yani. İddia ediyorum iyiyim yani o konuda da. Dolayısıyla bir tarafta işletme bir tarafta mühendislik eğitimim oluştu. Sonra dedim ki eşim dedi ki bana eğer bir tane daha okursan dedi seni muhtemelen boşayacağım dedi. Bu arada o da yani 2 tane yüksek lisansı var, doktorası var filan. Onu da kırmak istemedim ama ilk yaptığım şey tekrar ALES'e girip doktora için çalışmalara başlamak oldu. İşte dil sınavına girdim ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme mühendisliği doktora programını kazandım. Zorlu bir girişti yani böyle mülakatlar, yazılı sınavlar filan çok böyle zor seçim yapan bir okul. Ve işletme mühendisliği programına yani bir taraftan mühendislik, bir taraftan işletme, işte bunların birleştiği bir böyle tam çatı isim işletme mühendisliği. Ve işletme mühendisliğini tam 4. dönem tez aşamasında yani tezin 4. aşamasında İstinye Üniversitesi özel davetiyle Bahçeşehir Üniversitesi İstinye Üniversitesi'ne geçtim ve tezimi orada verdim. Oradan işletme doktorası
ünvanı alarak 2024 yılı, geçen yıl Doktor Turan Karakaya olarak işletme ve işletme mühendisliği eğitimi doktorası almış biri olarak mezun oldum. Dolayısıyla ben hem makine mühendisiyim artık, hem mekatronik mühendisiyim, hem endüstri yüksek mühendisiyim, hem de işletmeciyim. Bunların hepsini sentezledim ve hepsi bana bir şey öğretti. Ama hani böyle bir taraf işletme, bir taraf mühendislik disiplininde yetişmiş birisiyim. Ama geri dön, ben yine teknisyenim yani. Hani en başta teknisyenim ve teknikerim. Ne kazandıysam o sayede kazandım. Bütün hayatımı o mesleki ünvanlarıma borçluyum. Ama mühendislikler tabii hani herhangi birisi size bir konuda ya sen ne haddine bunu konuşuyorsun, sen kimsin de orada çıkıp konuşuyorsun diyecek açık kalmadı açıkçası. Yani hemen hemen birçok konuda uzmanlığım oluştu ve bu bazı konularda biraz konuşabilme, biraz fikir verebilme şeyine o ünvanlar bana verdi diyelim, hani o seviyeye erişmeme sebep oldu. Bu süreç içerisinde de yani asıl ilk mesleğiniz teknisyen, teknikerlik. Bu mesleğin ara eleman değil asıl ana eleman olması için de ciddi savaşlar verdiniz. Evet. İKSODER ve İSEDER ile başlayan, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'yla ciddi görüşmeler, mesleki gelişimle ilgili, müfredatla ilgili. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Ya çok güzel soru. Yani birçoğunda siz de vardınız verdiğimiz mücadelelerde. Teşekkür ederiz. Yani basın aracılığıyla bize onları duyurmamızda çok büyük emekleriniz var. Şimdi tabii birincisi ben hani en baştan itibaren şunu iddia ettim. Bugün bunların sonuçlarını görüyoruz. Piramit ters dönmüştü. Yani ürünü ithal eden veya işte imal edenler ürünü satan ve uygulayanları hakir görüyor. Yani böyle bir tepeden bakış, bir sektörün sahibi olma hissi. İşte çocuklar, teknisyen çocuklar falan. Ya ben hep şunu iddia ettim. Dedim ki onlar bizim cihazlarımızı takanlar. Onlar bizim cihazlarımızı seçenler. Onlar bizim cihazlarımızı satanlar. Yani bugün mühendislik müteahhit işi yapan şirketler de aynı durumda. Karar onlar veriyor yani projecilerle beraber. Ve onların o ürünü iyi demesi o müşterinin o ürünü almasına sebep. Yani nasıl berberini değiştiremiyorsan klimacını değiştiremiyorsun. Yani insanlar bir alışkanlık yapıyor. Eğer birinden memnunsa uyguluyor. Çok özür dilerim. Markayla müşteri arasındaki aslında tek bağlantı. Kesinlikle öyle. Yani eğer düzgün montaj yapıyorsa, eğer o teknisyen uygulama yapan işte müteahhit firması bu ürün çok iyidir, bunu al diyorsa artık müşteri markasına falan bakmıyor. O ne diyorsa onu yapıyor. Bu kesin. Hep bunu anlattım ben hayatım boyunca. Dolayısıyla bakın ötekileştirmeyin. Siz olsun kimseyi zencileştirmeyin. O insanlar en değerlimiz bizim. Onlar çok önemli bizim için. Yapmayın. Bunu ben bir teknisyen ya da teknik olarak söyleseydim kompleks yapıyor zannedeceklerdi. Ben mühendis oldum artık, hani yüksek lisanslarım falan da vardı bunları söylediğimde. Hep söyledim ama mühendis olunca da söyledim. Artık hani vallahi bir kompleksten söylemiyorum. Vallahi bildiğim için söylüyorum. Onların arasından geldiğim için, onların ne hissettiğini biliyorum. Yapmayın diye sektöre bunu defalarca anlatmak durumunda kaldım. Yetmedi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir METKEM diye bir merkez kurduk. Mesleki Teknik Eğitim Geliştirme Merkezi diye. O merkezin kurucularından ben danışma kurulunda görev aldım ve çalıştaylar yaptık. Meslek yüksek okullarının sorunları, insanların sorunları, bununla ilgili yasal düzenlemeler, mesela sınavsız geçişin kaldırılması konusu bizim sayemizdedir, bizim çabalarımızda olmuştur. Mesela ara eleman. Ara eleman ne demek ya? Kim kimin arası? Kendine ana pozisyona çeken herkes ara eleman diyor ötekine. Oluyor ara. Kimin arası? Şunu bilmemiz lazım yani. Hemşire doktorun aslı değil ki. Teknisyen mühendisin aslı değil ki. Yani herkesin yetiştirilme amacı başka. Biri uygulamayı bilir, biri hendise hesap yapmayı bilir. Kimisi ikisinin arasında köprüdür filan, ama ara eleman yok. Ara eleman diye bir şey olamaz. Ve bununla çok mücadele ettik. Yani Türkiye'deki yönetmeliklerden bile bu lafın kaldırılması için epeyce mücadele, yani YÖK Başkanı'na kadar gittim. Meslek Yeterlilik Kurumu'nda mücadele verdim. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü'yle gittik, görüştük ve ara eleman lafını kaldırttık şeyden. Yazılı literatürden kaldırttık. Bu önemli bir adımdı yani. Çünkü ne diyeceğiz biz canım? Bir gün TÜSİAD'ın toplantısında herkes ara eleman dönüyor yani. Kalktım, söz aldım, dedim ki o zaman Bahçeşehir Üniversitesi METKEM'i temsilen katılmıştım. Hazırına soruyorum. Herkes iş adamı, iş insanı. Hepsi büyük insanlar. Dedim ki burada hanginiz çocuğuna ara denmesini ister? Ses yok. Bir daha soruyorum. Hanginiz bir okula çocuğunun ara olması için gönderir? Hanginiz ara eleman olması için bir tercih yapmasını ister? Ses yok. Canım dedi bir tanesi, ne var bunda yani? Bunun neyine kompleks yapıyor? Ya arkadaş, kompleks yapıyor değil ki. Mesele
Algı, o teyze var ya. Siz o algıyı yerleştirdiğiniz zaman o işi yapmaya muktedir, o işi yapmak isteyen, o işi yapmaya motive olmuş insan bulamayacaksınız ileride. Aha bulamıyoruz işte. Niye? Çünkü öteki o. Ara o. Onu işte falan. Çocuklar. Yok öyle bir şey. Hadi yaptır şimdi, bulabiliyor musun bakalım? Yok. Şimdi Suriyeliler Afganlar iş yapıyor diye bağırıyoruz. Neden? Çünkü ötekileştirdik. Onlar çok kıymetli yani. Bunun üzerine çok mücadele verdim ben. Ve hayatın önemli bir kısmını da bununla geçirdim. Ve sivil toplum örgütlerindeki faaliyetlerimin de temeline bu oturuyor. Ana sütunları bunlardı yani. Ve bununla ilgili mesela teknikerler kendilerini tekniker olmaktan böyle şey yapıyorlardı, saklıyorlardı. Herkes mühendis taklidi yapıyordu yani, deve kuşu gibi böyle saklanıyorlar ama gözüküyor her şey. Ben İklimlendirme Soğutma Teknikerleri Derneği, İKSODER diye bir dernek kurdum. Benim kurucu lideri. Ve bütün iklimlendirme soğutma teknikerlerine özgüven aşıladık. Dedi ki sen hem mühendissin hem teknisyensin. Sen ister elle yaparsın, sana kimse bir şey demez. Mühendisler bir şey yapmaya kalkınca öbür mühendis arkadaş diyor ki ya sen ne uğraşıyorsun kardeşim onunla? Bırak diyor onu, teknisyenler yapsın. Ama tekniker mücadele yapmaya kalktığında kimse bir şey demiyor. Böylece yapmayı öğreniyor. Mühendisin işine girip anlatmaya kalktığında da kimse bir şey demiyor çünkü üniversiteli adam. Ona da girebiliyor. Ne kadar güzel bir fırsat aslında. Dolayısıyla Deniz Bey, mesleğe, ünvanının ne olduğu önemli değil. Senin o mesleğe verdiğin anlamdır seni götürecek olan şey. Sen ona ne mana veriyorsan o meslek odur. Senin için endüstri mühendisi olmak, makine mühendisi olmak hiçbir şey değilse, iş bulamıyorsan, zaten işte asgari ücretle çalışıyorsan, zaten bir işe yaramıyorsa öyledir arkadaş. Senin için tekniker olmak hayatın en doğru şeyidir. En doğru kararı vermişsindir. Seni o yürütecektir. Hayatını o sayede kazanıyorsundur. Çok değerlidir. Kesinlikle öyledir. Dolayısıyla ben edindiğim tüm ünvanlara, özellikle teknikerlik ünvanıma, teknisyenlik ünvanıma çok anlam verdim. Çok değer verdim. Ve etrafımdaki insanların da o değeri vermesi için çok mücadele ettim. Onlar için de çok uğraştım. O dernek meselesi, İKSODER yeniden bu arkadaşlarımızı hayata bağladı, mesleğe bağladı. O dönemden şu anda kendi şirketleri olan, bir sürü şirkette yöneticilik yapan, bu mesleğe böyle gönüllü bağlı birçok kardeşimiz var. O dönemin sayesindedir. O dönem insanlar iklimlendirme sohbet teknikerlerinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gördü ve birçok arkadaşımız mühendisler yerine tercih edilmeye başlandı. Gazete ilanları evrildi. Makine mühendisi ya da iklimlendirme sohbet teknikeri denmeye başlandı. Yani dolayısıyla onlar artık çok iyi yerlerde görev almaya başladılar. Ben iyi bir modeldim çünkü Rüknettin abinin sayesinde, Issan'ın bana verdiği imkanlar sayesinde. İlla onu olmak zorunda değilsin. Eğer sen o mesleğe değer veriyorsan, senin için anlamlıysa o, sen de olabilirsin diye. Ne yaptılar? Teknikerler için bu sefer dike geçiş zorlaştırdı. Yani nasıl katsayı engeli koydularsa biz tekniker arkadaşlar, biz bundan sonrasını lisansı okuyamayız, yüksek lisans yapamayız dediler. Yaptırmadılar. Öyle kontenjanlar koydular ki yaptırmadılar. Gerçekten hala çok zor yani. Yüksekokuldan mühendisliğe geçiş çok zor. Yapılır. Ben yaptım. İstersen olur. Hiç kimse, hiçbir güç siz eğer bir şey yapmak istiyorsanız size sınır koyamaz. Bunun önemli modellerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Haddim olmadan. Sadece eğer istersen olur. Bize hiç kimse engel koyamaz yani. Yeter ki sen mesleğini sev, mesleğe anlam kat. Benim düsturum oydu. Onun için STK'larda çok uğraştım ve sektördeki büyük abilerimize, sektördeki işte işverenlere, üreticilere hep bunu anlattık. Hep bunun üzerine çalıştım. Bütün eğitim programlarımız hep onların üzerineydi. Yani TTM'de zaten mühendislik eğitimlerini veriyor. ISKAV veriyordu. ISKAV keza teknisyenler yönelik eğitimler de veriyordu. Biz de onun yanına bu sefer dedik ki bu işi kapsamı genişletelim. Sadece teknikerleri almayalım, bütün bu işi yapan uygulamacıları işin içine alalım. Ondan sonra İSEDA'yı kurduk. İSEDA teknik öğretmenlerin, üniversitedeki hocaların, teknisyenlerin, servislerin de içinde olduğu bir yapıydı. Ve ağırlıklı iş yapanlar, işi uygulayanlar, servisler, montajcıların bünyesinde bulunduğu ama tekniker ya da mühendis unvanı şartı olmayan, daha kapsayıcı ama uygulamacıları bünyesinde biriktiren bir organizasyondu. Evet, 2000 yılında da onu kurduk. 2004 yılında özür dilerim. Ve uzun yıllar İSEDA özellikle mesleki teknik eğitimle ilgili, iklimlendirme ile ilgili Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok birimle ve uluslararası birimle
İngiltere'de, Almanya'da eğitimler alarak oradan eğitimler aldık ve biz buradaki milli eğitimin hocalarını eğittik ve onlar gidip teknisyenleri eğittiler. Bugün iklimlendirme ile ilgili teknisyen seviyesinde bir eğitim veriliyorsa, müfredat varsa, mesleki yeterlilik kurumu varsa, meslek standartları ve yeterlilikler varsa emin olun o İSEDA'nın da İKSODER'in çok büyük katkısı var. Hemen hemen her şeyinde imzamız var yani. Bugün teknisyen seviyesinde, tekniker seviyesindeki iklimlendirme eğitiminin neredeyse tamamında bizim emeğimiz vardır yani. Hisense'e döneceğim ama son bir bu konuyla ilgili şey sormak istiyorum. Pandemi sonrasında sektörden bir kaçış başladı. Evet. Sektöre giriş azaldı, artı sektörden de kaçış başladı. Ve bir şekilde insanları tekrar sektöre kazandırmak için bir çalışmalar çok ben göremiyorum açıkçası. İnsanlar neden sektörden kaçıyor? Ya birincisi bizim iklimlendirme sektöründeki maaş seviyesi düşük. Neye göre düşük? Önceden böyle bir alternatif yoktu. Ne o alternatif? Savunma sanayi. Herhangi bir mezun, işte biraz İngilizcesi var, işte iyi bir okuldan da mezunsa, işte mühendisse, işte Aselsan'a, Roketsan'a vesaire girdiğinde böyle 100 bin liralardan falan başlıyor maaşları. Daha az yoruluyor, daha etiketi güzel. Ondan sonra ve çok yüksek maaşlar, daha da yüksek maaşlar alma. Hatta uluslararası şirketler çalışma şansı elde ediyor. Dolayısıyla orası daha cazip geliyor gençlere. Teknisyenler dahi işte bir uçak teknisyeni olmak, hani işte bu Baykar'ın işte SİHA'larında, İHA'larında görev almak gibi bir hayale kapıldılar ki bu harika yapılan bu teknofestlerin etkisi var. Yani gençler yeni yapay zeka teknolojileri, uzay teknolojileri, havacılık teknolojileriyle tanıştı. Dolayısıyla oralar daha cazip geliyor insanlara. O yüzden. Bu iyi bir şey ama bir taraftan da bizim tekrar bu süper bir soru. Sektör olarak da bizim maaş seviyelerini, gelir seviyelerimizi yükseltmemiz lazım. O kadar rekabet ediyoruz ki birbirimizle. O kadar fiyatları aşağı çekiyoruz. O kadar mücadele ediyoruz ki bundan kazanan tabii rekabetten kazanan müşteri oluyor. Fakat sektördeki şirketlerin yaşamını sürdürmesi de giderek zorlaşıyor. Yani sektör şirketleri de yatırım yapan firma sayısı da bulmakta zorluk çekiyoruz. Bırak çalışanını bulmakta. Dolayısıyla yatırım da azalmaya başladı sektöre. Niye? Karlılık azaldı çünkü. Mutlaka bir devinim olacaktır yani. Turan Bey, Asal Klima Hitachi ile işbirliği yaparak Türkiye pazarına bir farklı markayı da kazandırdı. O yıllarda öyle bir markayla Türkiye pazarına hitap etmek herhangi bir dezavantajı var mıydı? Tabii yani sonuçta hani Japon markaları temelde fiyatı pahalı. Hani birinci dezavantaj oydu ama sonuçta hani dediğim gibi ben ıssandan beri pahalı ürün satmaya alıştım. Yani bunun yöntemlerini biliyorum. En azından bir şeyin fiyatı yüksekse kalitesi de yüksektir imajı kafamda yerleşik bir kere. Bunu da anlatmayı iyi biliyorum. Yani öyle öğrendik sonuçta. Ama tabii yani Hitachi'nin Hisense bağı hani buradaki çok en hassas konu. Şu anda çalıştığımız şirket o dönemde öyleydi. Qingdao Hisense Hitachi Corporation adlı bir şirket. Bunun %51'i Hisense'e ait, %49'u Hitachi'ye ait. Biz Hitachi tarafını üstlendik. Hitachi markasının VRF tarafını üstlendik. Fakat işte Türkiye'de bir distribütörü vardı ve başarılı değillerdi. Müşterileri de Hitachi'nin çok sıkıntıdaydı. Yedek parça getirememişler, parasını almış malını verememiş gibi durumlar vardı. Biz bütün problemleri çözdük ve işte servis alamayan müşterilere servis verdik. Daha önce memnun olmayan müşterileri tek tek ziyaret edip onları memnun hale getirdik. Zordu yani. Dolayısıyla bir markanın Türkiye'ye oturtulmasından önce onun daha önceki erozyonlarını temizlemek, sonra onun üzerine yapı inşa etmek çok önemliydi ama Hitachi tabii iyi bir marka. Ama benim buradaki en büyük kazanım Hisense'tir. Çünkü biz anlaşmayı Hisense Hitachi grubuyla, bugün Hisense HVAC diye anılan grupla yaptık ve bizim sattığımız ürünlerin tamamı orada üretiliyordu. Hisense Hitachi fabrikalarında üretiliyordu. Ve şu anda o fabrika dünyanın en büyük VRF fabrikası. Dünyanın tek Lighthouse dediğimiz deniz feneri ödülüne sahip, tamamı neredeyse robotik, tamamen çevreyle ilgili, çevreye dost, sıfır karbon emisyonuyla enerji üretip o enerjiyi kullanarak üretim yapan bir VRF fabrikası dünyada tek. O zaman da çok yüksek teknoloji üretiyorlardı Japonlarla beraber ve ben Asal'ı o yapının üzerine oturttum ve o öyle bir işbirliğimiz oluştu. Fakat 2017'de ben hisselerimi sattım ve kendi işimi yapmak, hani çok ortaklı bir yapıdan çıkıp işte orası yürüyordu bir taraftan. Hisselerimi bir Japon ortağıma ve Türk ortağıma satıp ayrıldım ve başka bir şirket kurup işte Proje İstanbul diye bir şirket kurduk.
Ve kurduktan sonra da hayatı gene evirmeye çalıştım. Aslında hani biraz için tekrar uygulama tarafına döneyim. O servis zamanında, taahhüt zamanında yaptığım, şantiye yöneticiliği yaptığım tecrübeleri yeniden kullanayım. Bir taraftan eğitim tarafını, işte danışmanlık yapayım, projelerde danışmanlık yapayım, meslek eğitimler verelim falan diye böyle bir hayalim vardı. Fakat ben şirketi kurar kurmaz bir Çinli arkadaşım Shen diye geldi, dedi ki ne yapacaksın? Dedim işte ben kendi işimi yapacağım. Dedi biz seni bırakmayız. Bir danışmanlık anlaşması imzalattılar bana. Desteklediler de sağ olsunlar ve biz dediler Hisense'in Türkiye'de işte daha güçlü distribütörlerle, Hisense markasıyla büyütmek, geliştirmek istiyoruz. Ve bize bu konuda danışmanlık yap. İşte Üntes, Mehmet Şenal benim işte bu derneklerden, vakıflardan, TOB'daki İklimlendirme Meclisi'nde de meclis üyesiyim. İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği kurucu yönetim kurulu üyesiyim. İşte vakıflarda, derneklerde çok çabalarım var. O yüzden Mehmet Bey'le de çok yakın dostluğum var. Üntes'le Hisense'i evlendirdim ben. Benim projemdir o yani. Ve Üntes bu sayede Hisense'in distribütörü oldu BRF tarafında. Ve bu süreçte iki tarafta yani hem Hisense hem Üntes beni destekledi ve Proje İstanbul bir anda böyle bir sub distribütör gibi böyle büyükçe işte Akdeniz bölgesini bana verdiler, Kıbrıs'ı bana verdiler, Marmara'yı bana verdiler. Ve bir anda böyle biz 600-700 dış ünite satan Hisense'in distribütörüne dönüştük. O Hitachi'deki tecrübeleri bu sefer Hisense'e aktardık. Çok büyük projeler yaptım böyle işte Kron Plaza Otel Tuzla'da 3 boyutlu çok büyük yani böyle denizin ortasında bir otel. İşte kuleler, towerlar, hastaneler, okullar. İnanılmaz projeler yaptım mühendislik şirketi olarak. Yani bir mühendis olarak çok eserim oldu. Yani 2016 sonundan başla 2022'ye kadar neredeyse tamamı Hisense olmak üzere çok büyük klima projeleri, çok büyük mekanik tesisat projeleri yapan bir mekanik taahhüt şirketine evrildi şirketim. Ve tekrar Hisense geri geldi bana. Dedi ki 2022 yılında biz Türkiye'deki organizasyonumuzu büyütüyoruz. Türkiye'de daha çok yatırım yapmayı planlıyoruz. Buradaki işlerimizi yönetmek, büyütmek adına bir yöneticiye ihtiyacımız var. Aslında biliyoruz sen kendi işlerini yapıyorsun ama bizim sana ihtiyacımız var. Benim en zayıf olduğum yer. Peki dedim ben firmamı askıya aldım ve geçici bir süre diye geldim Hisense'e. Başkan yardımcısı olarak Hisense Türkiye'nin Türk tarafının yöneticisi olarak başladım. Ve geçen yıl itibariyle de Hisense HVAC Türkiye'nin genel müdürü oldum. Yani Türkiye başkanıyım şimdi. Ve Türkiye'de Ataşehir'de bir ofisimiz var. 7 arkadaşımız sadece Türkiye bölgeyle ilgileniyor. Bizim ofisimizde yaklaşık 25 kişi çalışıyor. 37 bölgeyi yönetiyoruz buradan, Türkiye'den. Bütün Doğu Avrupa ülkeleri Hisense'in buradan yönetiliyor. Hisense HVAC anlamında yani klima teknolojileri açısından Çin'de üretim yapan firmalar arasında tek bu kadar Türkiye'ye yatırım yapmış, Türkiye'de bulunan bir organizasyonuz. Yani bu özel bir durum. Orada bir soru olacak. Siz Hisense grup içerisinde bölgelerde yerel yönetici olan tek kişisiniz. Çinli olmayan tek. Çinli olmayan tek. Benim, evet. Nasıl oldu bu? Yani normalde Çinliler zaten herhangi bir ülkede yöneticiliği başkasına vermiyorlar. Yani belki değişimin de şeyidir. Yani böyle bir değişim rüzgarını da yakalamış olabilirim. Bir Çin atasözü var. Diyor ki değişim rüzgarları eserken kimileri duvar örer diyor, kimileri yer değirmeni kurar. Şimdi ben o değişimi hissedip yer değirmeni kurmaya alıştığım için Hisense tabii bu Hitachi işbirliğinde daha çok böyle Çin'de üretim yapıp Çin'de kalmak üzere klima tarafında özellikle BRF tarafında başlamış işe ama tam benim yelkene rüzgar dolduğu zamanlarda globalleşme eğilimine girmiş bir şirket. O yüzden de bizim gibi başka milletten insanlarla çalışmaya başladılar ve daha çok yerelleşme yani o pazara lokal yöneticilerle entegre olma gibi bir çabaları da var. Bir değişim de var Hisense içinde. Ben o değişimin baş aktörlerinden bir tanesiyim. İşte 2023 yılında ben yılın en iyi ülke müdürü seçildim Hisense dünyasında. 2024 yılında işte Star yönetici olarak seçildim. Yani orada tabii birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarının, distribütörlerimizin çok büyük katkısı var. Yani çok böyle büyük başarılara imza attık ki yani diğer tarafta Hisense'in bayisi ya da uygulamacısı olarak da çok büyük referanslarımız oluştu. Yani ben 2013'ten itibaren aslında tamamen Hisense'in distribütörlüğü, işte danışmanlığı, mekanik taahhütçülüğü, bayiliği, işte alt distribütörlüğü, sistem kuranı, yöneticiliği falan gibi giden bir hikayenin sonunda aslında buraya ulaştım. Yani 2022'den 2024'e 25'e olan bir şey değil. O yüzden ben böyle Hisense ailesinin artık bir üyesiyim gibi hissediyorum. Herhalde onlar da beni aileden biri olarak görüp güvendiler. Teşekkür ederim onlara da. 2 yılı 3 yılı aşkın Hisense Vak Türkiye'de görev yapıyoruz. Başkan yardımcılığı ve başkan olarak. Geçtiğimiz sene büyük bir lansman oldu. Öncesinde Doğuş Üniversitesi'nde Hisense Akademi açıldı. Son yıllarda yabancı markalar Türkiye yatırımdan
veya herhangi bir ilgi göstermekten çekinirken Çin'de ilgisi son dönemlerde arttı mı? Evet, yani burada tabii Hisense açısından yine bir şansımız var. 30 milyar dolarlık bir dev Hisense ve dünyanın en büyük televizyon üreticisi Samsung'la beraber. Ve bazı pazarlarda birinciyiz, bazı pazarlarda ikinciyiz. Dünyanın en büyük çip üreticisi. Dünyanın en büyük televizyon ve beyaz eşya tarafının ev gereçleri üretiminin başında. Toshiba'nın sahibi televizyon tarafında. Televizyon aplikasyonlarının alt yazılımlarının zemini olan Vida'nın yaratıcısı ve sahibi. Medikal cihazlar üretimini yapıyor. Yine ısı pompalarında inanılmaz yatırımları var. Chiller'de inanılmaz yatırımları var. Dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesi. Yani Çin'de gittiğiniz zaman Hisense şehirleri görüyorsunuz. Hisense binaları, Hisense köprüleri, Hisense spor salonları. Keza 2000'li yılların ortalarından sonra işte UEFA'nın 2016, 2020, 2024 ana sponsoruyuz. FIFA'nın ana sponsoruyuz. Şu andaki kulüpler FIFA şampiyonasının Hisense ana sponsoru. Bunlar böyle 100 milyon eurolar mertebelerinde yatırımlar. Real Madrid'in ana sponsoruyuz. Arda Güler'in formasında Hisense yazıyor. Paris Saint-Germain'in ana sponsoruyuz. Inter'in ana sponsoruyuz. Birçok böyle organizasyon, spor aktivitelerinin ana sponsoruyuz. Şimdi Hisense açısından Türkiye stratejik pazar. Biz sadece Hisense HVAC olarak yani VRF ve profesyonel B2B işinde Türkiye pazarındayız. Fakat Hisense stratejik olarak işte televizyon, diğer beyaz eşya, diğer bu güçlü olduğu kollarında da Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor ve Türkiye'ye geliyorlar. Hisense açısından Türkiye büyük bir pazar ve henüz tanışmamış ürünleriyle ve çok high-end ürünler, yüksek kaliteli ürünler satıyoruz. Fiyatlarımız gene yüksek diğerlerine göre ama çok kaliteli ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla daha önce Türkiye pazarına girmemiş olmaları açısından büyük bir şans yani. Onlar bu sayede Türkiye'ye girmeye çalışıyorlar. Türkiye büyük pazar. Neden girmemişler? Çünkü Türkiye'de özellikle bu alanlarda Avrupa'nın en büyük beyaz eşya ve televizyon üretim ülkesi Türkiye. Dolayısıyla biz buradaki yerli üreticilerle işbirliği yaparak belki bunu yapacağız. Ama arayış içindeyiz ve Türkiye'de Hisense yatırımlarını büyütecek. Diğer şirketlerin davranışlarına bakarsak Türkiye tam bir hub, bir merkez ve bölgenin en güvenli yeri ne olursa olsun. Her yere yakın. Türkiye Cumhuriyetlere bakarsak oradakiler Türk kardeşlerimiz. Aşağıya Orta Doğu'ya baktığımız zaman hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bu taraftan Avrupa'ya baktığınız zaman biz Avrupa Birliği'nin gümrük birleşisinden bir parçasıyız ve Avrupa Birliği'ne girişte adayız. Ve Avrupa Birliği bizim en büyük müşterimiz. Serbest gümrük anlaşmamız var. Birçok şey vergisiz yani veya çok az vergiyle gidiyor. Amerika'nın Çin'e uyguladığı vergilerden sonra özellikle Türkiye'de üretim yaparak buradan Amerika'ya mal satmakla ilgili Çinli şirketlerin ciddi araştırmaları ve yatırımları olacak. Yani burada biz Türkiye üretim üssü haline getiriyoruz hep beraber ve buradan bütün dünyaya ürün satar hale getireceğiz. Türkiye'nin hükümetinin de Çin hükümetiyle arası geçtiğimiz dönemlerden çok daha iyi ve onların da Türkiye'ye yatırım yapmaları için ciddi teşvikler veriliyor. Mesela işte BYD'nin Türkiye'ye gelişi, yani Manisa'da bir Çin kenti kuruluyor yani devletin desteğiyle beraber. İnsanlara burada, onların burada yaşayacağı habitat kuruluyor. Tabii tecrübelerle işte mesela Hisense'in birçok yöneticisi Türkiye'de yaşıyor yani. Burada evleri var. Buranın ne kadar güvenli olduğunu onlara tecrübe ediyor. Buranın mutfağı, insanları, misafirperverliği, insanların kültürü çok başka. Yani birçok Çinli yönetici, üst düzey yönetici Türkiye'de çalışmak istiyor diğer ülkelere göre. Çin dışındaki tercih eden ülkeler arasında Hisense'de en çok tercih edilen ülkelerin arasında Türkiye var. Herkes burada çalışmak istiyor. Bizim insanımız farklı çünkü. Üretim açısından da çok bakir. Üretim maliyetlerimiz düşük kısmen. Ama bir taraftan da müthiş bir devlet desteği var, teşviği var. Ayrıca Türkiye'nin kendisi büyük pazar. Ve birçok üründe, birçok yüksek teknoloji üründe daha her şey yeni başlıyor Türkiye için. Hem Türkiye'nin pazar olması, hem bölgeye yakınlığı, hem bölgedeki diğer ülkelerle olumlu ilişkisi, Çin'den ilgisini buraya çekiyor ve çok sürpriz yatırımlar duyacaksınız bütün Çinlilerden. Yani hiç beklemediğiniz firmalar çok beklenmedik yatırımlar yapacaklar kısa dönemde. Biraz da sizinle ilgili sorular soracağız. Buyurun. Kaç üniversiteden diplomanız var toplamda? 11. 11. Bu kadar bilgi birikim, yakın zamanda bir yazılı eser düşünüyor musun? Yazılıysa evet, benim doktora tezim uluslararasılaşmada başarıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine ve uluslararasılaşma benim çalışma alanım. Yani Türkiye'deki şirketlerin özellikle uluslararası pazarlar açılması için hangi kriterler önemli, nereye yatırım yapması lazım, hangi kaslarını güçlendirmesi lazım, bununla ilgili ciddi çalışmalarım var. Bununla ilgili makaleler de hazırladım. Kitabım onunla ilgili çıkacak. Uluslararasılaşma ile ilgili çıkacak. İlk yayınımız öyle. Bununla ilgili makaleler de çıkıyor. Ama bir sonraki aşamada yani HVAC iklimlendirme sektöründeki şirketlere yönelik özellikle yönetimsel tecrübeler, yani pazarlama, işte distribütörlük kanalı kurulması, servis ağının kurulması,
bunların yönetilmesi, işte ürünlerin getirilmesi, benim geçmişten beri edindiğim tecrübelerin öğretisini yer aldığım, pratik notlarını içeren bir kitap daha hazırlamak istiyorum. Öyle bir hayalim var yani. Bu sektöre yeni girecek bir öneriniz ne olur? Yani ben iyi ki bu sektöre çalışmışım birincisi. Yani bu çok benim için çok önemli bir tespit ve bütün dünyayı hiç para harcamadan, kendi paramı harcamadan görme şansım oldu. Hep böyle şirketlerin verdiği görevlerle, tüm dünyadaki farklı milletlerle çalışma şansım oldu. Ben bu sektörün çok güzel bir sektör olduğunu ve geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu küresel ısınma, işte çevre, enerji, insan üçgeni, yeni sürdürülebilirlik konuları, karbon emisyonları meselesi, dünyanın giderek ısınması ve global warming potansiyeli yüksek ürünler meselesi, ısı pompaları, fosil yakıtlardaki daralma gibi birçok konu hepsi iklimlendirmede kesişiyor. Ben onların böyle bir tercih yapmaları durumunda ilk başlarda belki böyle biraz hani düşük paralara çalışabileceklerini düşünüyorum ama sonrasında bizim çalıştığımız şirketlerde işte aylık 20 bin dolarlara, 30 bin dolarlara, yıllık 200-300 bin dolarlara çalışan profesyoneller var yani ve çok önemli kazançlar elde edilebilir ve eğer girişimci ruhları varsa, yani bir kendi işlerini yapmak istiyorlarsa, iklimlendirme sektörü kendi işlerini yapabilecekleri en iyi alan. Ben onlara kariyerlerinde şunu tavsiye ederim. Yani gidip tabii böyle büyük markalar, işte şirketler çok büyük, havalar 1500. İşte buradan kartlar sallanıyor, ellerinde kahveler, plaza önünde sohbet edip güzel kızlarla, yakışıklı erkeklerle böyle bir iş ortamı oluşturulması ilk başta cazip gelebilir. Ama şantiyede olmak, sahada olmak, cihazları bilmek, asıl keyif orada. O ortamı zaten kendileri yaratabilecekler. Yani yarın bir gün 5 sene sonra, 10 sene sonra orada sebat eden arkadaşlar o ortamı kendi ofislerinde yaratabilirler. Kendi işlerinde yaratabilirler. Yani onlar geleceğin patronları. Yani işte bir üretimde bir üretim müdürü olabilirsin. İşte bir Ar-Ge'de Ar-Ge mühendisi olabilirsin. Eyvallah, ama sonunda kendi işini yapamayacaksan, o öğrendiğin şeyle kendi şirketini kuramayacaksan o orada geçirdiğin zaman kayıp bence. Dolayısıyla kendi işini kurmak üzere başlamalılar hayata. Ve kendi işlerini kuracakları en güzel sektörlerden bir tanesi iklimlendirme sektörü. Ve bu işin özellikle satış pazarlamasında, işte teknik detaylarında, otomasyonunda, uygulamada, projelendirmesinde, yani hayata dokunan, karar verici noktalarında olmak isterlerse onları çok güzel bir gelecek bekliyor bence. Turan Karakaya'nın hayatındaki dönüm noktası otobüsteki o teyze miydi? Teyze tabii yani o unutulmaz bir şey o. O teyzeyi arıyorum, inşallah yaşıyordur hala ama o teyze değil aslında, yani bir tanesi Sultanahmet Teknik Lisesi. İkincisi o teknik lisede beni yönlendiren hocam. Üçüncüsü Hüseyin abi, Hançer Klima. Dördüncüsü Mehmet Rodop. Beşincisi de babamdan sonra gelen rahmetli Rüknettin Küçükçalı'dır. Ben bu mesleği onunla sevdim. Onu lider ettim kendime. Ne öğrendiysem özellikle mühendislik manasında ondan öğrendim ve onun bana güvenmesi, bütün yetkilerini devretmesi, verdiğim kararlara sonuna kadar saygı duyması ve sürekli desteklemesi hem büyük sorumluluktu hem büyük bir özgüvendi benim için. Hayatımın son aşamalarında, yani şu döneme en yakın aşamalarında dönüm noktası Rüknettin abiyle çalışmaktır, ıssandır, onunla tanışmamdır. Bir öncesi, yani askerlik öncesinde de oradaki işte Hüseyin abiler, Hüseyin Hançer, işte Mehmet Rodop gibi, işte Yüksel Teknik gibi o böyle bana yol gösteren mentörlerimdir yani. İkiye ayırmak lazım, askerlik öncesi ve sonrası diye. İşkolik misiniz? Çok. İş dışında bir şey yapıyor musunuz? Tabii yani. Hobileriniz var mı? Evet, yani spor yapıyorum. Yani yürüyüş çok seviyorum. Tabii doğa yürüyüşleri yapıyorum. Onu da olabildiğince kendim yapmamaya çalışıyorum. Arkadaşlarımla yapıyorum. Onlarla sohbet ediyorum, yani yürürken, koşarken bile. İşte sektörden arkadaşlarımdan çoğu. Yine onlarla da bilgi alışverişi yapıyorum. 2 tane köpeğim var. Onlarla çok zaman geçirmeyi çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Bahçeli bir evim var. İşte bitkilerle uğraşmayı çok seviyorum. Ve hani olabildiğince doğaya kaçıyorum hep. İşkolik demeyelim, çalışmayı seviyorum diyeyim. Yani işkoliklik bir rahatsızlık gibi algılanıyor. Ben çalışmayı seviyorum çünkü o beni mutlu ediyor. Yani nasıl söyleyeyim? Çalışmayı eğer siz mecbur yapmak durumunda olduğunuz, hayatınızı geçindirmek için sevmeseniz de yaptığınız bir şey olarak algılarsanız eğer, ben çalışmayı sevmiyorum yani. Ama ben çalışmayı hayatımın bir parçası, benim hobilerim, yani işte eğitim almak hobim, öğrenmek hobim, öğretmek hobim, başarmak hobim. Yani bir sürü hobim var. Bunları ben hayatımın içinde sentezledim ve bunu iş hayatında ben aslında
karşılığını buluyorum. Yani çünkü hani iklim mühendisliği sektöründeki sivil toplum örgütlerinde görevlerim var. Üniversitede hocalık yapıyorum. İşte Hisense'i üniversiteye entegre ediyorum. Sivil toplum örgütünü şirketime entegre ediyorum. Oradaki arkadaşlarımla hala ticaret yapıyorum. Yani ne öğrendiysem bu ailenin bir üyesiyim ben. İklim mühendisliği sektörünün parçasıyım. Ve oradaki tüm arkadaşlarımla özel hayatta da görüştüğüm için artık onlar benim yaşamımın bir parçası oldu. Dolayısıyla bunu ben çalışma olarak görmüyorum yani öyle diyelim. O dünyanın içinde olmaktan hoşlanıyorum ama çalışmak değil bu. Ya da işte böyle deliler gibi böyle salak salak koşturup sadece böyle para için koşturan birisi kesinlikle değilim yani. Benim yaşamımın içinde çalışmak bir önemli bir parça. Ve ben üretmeyi çok seviyorum. Bir şeyler üretmeyi, bir şeyler paylaşmayı. Onu da çalışma hayatında buluyorum. Hani o yüzden işkolik değilim yani. Onu tekrar geri alayım. Çalışmayı seviyorum ama sevdiğim için çalışıyorum. Bir zorunluluk yok. Hani parayla ilgili bir derdim yok benim. Ben epeyce para kazandım artık. Artık paylaşmayı seviyorum ve bundan sonra ne yapabilirim bakıyorum yani. Yakında yeni bir diploma var mı? Ya olur tabii. Hani olur tabii. Özellikle bu mühendislikle ilgili bu AI meselesine, yapay zeka konusuna çok takılmış durumdayım ve bu AI'ın mühendisliğe entegrasyonu konusu. Yani biz mesela yapay zeka deyince ChatGPT'de bir şeyler sormak gibi algılıyoruz. Ama ben Çin'e gittiğim zaman orada yapay zekanın gerçek hayata nasıl entegre edildiğine bizatihi şahit oluyorum. Yani işte arabalar %80'i elektrikli. Bütün araçlar trafik ışıklarıyla konuşuyor. Kredi kartı diye bir şey kullanılmıyor. Yüzünüzü gösteriyorsunuz. Hesabınızdan para çekiliyor. Tren 11.11'de gelecekse 11.10'da sizin arabanız durdurulup toplu taşımaya yol veriliyor. Arabaların şarj edilmesi diye bir dert yok. Araçlar pite girer gibi şarj ünitelerine girip bataryaları değiştiriliyor. Yani robot oyuncaklar artık çocukların robotu olmuş yani. Hatta robotların çocukları olmuşlar. Böyle bir dünya var orada ve biz burada ChatGPT'ye girince yapay zekayı kullandığımızı zannediyoruz. Bambaşka bir alem var. Yani akıllı tahtalar, hocanın tahtaya yazdığı şeyle sizin derste anlatmanız gereken arasındaki durumu karşılaştırıp öğrencinin yüzündeki ifadeye bakıp hocanın ses tonuna bakıp hocaya not veren eğitim teknolojileri var. Ve buradan eğitimin eşitlenmesiyle ilgili bir takım modeller geliştiriliyor teknoloji kullanılarak. Öyle bir dünya geldi yani ve çoktan geçiyor. Biz hala işte yapay zeka falan diye konuşuyoruz. Öyle bir şey değil yani bu AI meselesi benim böyle içimde fırtınalar kopartan, zamanı kısaltan, böyle paketleyen, bizim düşüncemize ilave böyle şeyler katan, çarpanlar katan ve böyle çok hızlandıran bize bir dünya var orada. Onu çok merak ediyorum. Belki o alanda ikinci bir doktora yapabilirim yani. Emoji çok kullanıyor muyuz? Kullanıyorum evet. En çok kullandığımız emoji? Gülücük bir de şu. Genelde pozitif olanları kullanıyorum. Bugün video çekiminden sonra bir akşam yemeğine gidecek olsanız yanınızda götüreceğiniz 3 kişi veya yemek yemek istediğiniz 3 kişi, bu sektörden de olabilir ama önceden uyarıp götürmedikleriniz alınganlık gösterebilir. 3 kişi. Bir tanesi Hisense'in başkanı olurdu herhalde. Ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Çünkü çok büyük teknoloji üretiyorlar ve dünyada bu değişimin öncülerinden onlar. Diğeri muhtemelen Rüknettin abi olurdu. Onu hiç yanımdan ayırmak istemezdim. Ve onun eleğinden geçmesini çok isterdim. Üçüncüsü de Mehmet Rodop olurdu ya. Yani Beni de çağırın. Mehmet Rodop olurdu. Bekleriz ama yani o böyle bir şeyler öğrendiğim, tecrübesine güvendiğim insanların etrafımda olmasını hep isterim. Bir şeyler öğreneceğim insanlarla zaman geçirmeyi tercih ediyorum yani. Tabii siz de bunlardan birisiniz. İyi olmasın. 3'le sınırlandırdığınız için kaldık. Mehmet Rodop olunca dedim ben de geleyim. Eyvallah. Son zamanlarda rutin dışında yapmaktan çok keyif aldığınız bir şey oldu mu? Yani kitap, müzik, yürüyüş dediniz, köpek dediniz, bitki, doğa yürüyüşleri. Bunların dışında yapmaktan iyi ki yapmışım dediğiniz bir şey oldu mu hiç? Akademik dünya ile entegre edilen işte doktor eğitimim var. Şimdi doktor eğitimi de olunca bunun ilerisi nedir diye bakıyorsun. Dedim ya işte ehliyet alınca ehliyet insanı düşündürüyor. Ben de şu doktora diplomasını aldıktan sonra bir akademik dünya, başka bir kapı açıldı önüme yani. Ve hiç böyle aslında hayal etmediğim, işte iş dünyasına tamamen konsantre olduğum bir evrenden bambaşka bir uzaya girdim. Akademik uzaya. Ve yaptıklarımızın akademik dünyada bir akademik değeri yok aslında. Yani ticari değeri var. Bildiklerimizin ticari değeri var. Fakat bunun akademik katkısı yok. Akademik katkı ne demek? Yaptıklarını bilimsel zemine oturtarak gelecek nesile ve başka bilim insanlarına araştırma konusu haline getirip bırakmak. Şimdi ve bunun üzerine bir de bunun
o eğitimciliğini yapmak, hocalık yapmak yani. Fakat bu o kadar büyük bir sorumlulukmuş ki yani ben hani sektörde bir şey anlatıyordum işte ve bildiklerimizi aktarıyorduk. Doğru yanlış yani. Fakat doktora unvanını alıp akademik dünyaya girip Sorumluluk. eğitimcilik yapmaya başlayınca sorumluluktan başka bir şey bu. Genellemeden kaçınmak durumundasınız mesela. Hani diyoruz ya işte bütün Çinliler böyledir. Tüm Japonlar şöyledir. İşte Türkler şöyledir. Ya bunlar mesela işte sokaklarda mikrofon uzatılır. Birine bir şey söylersin, sorarsın mikrofonda. O der ki işte vatandaş bir şey der. Vatandaş böyle düşünüyor der mesela mikrofona spiker. Ya kaç tane analizden geçti? Kaç kişiye sordun? Bu neyin ortalaması? Soru doğru muydu? Bunun bilimsel karşılığı ne? Artık bir şey söylerken daha çok düşünmek zorunda kalıyor insan. Hele şimdi gençlerle belli bir ders üzerine ders veriyor olup 14 hafta onu ilmek ilmek örüp sonradan o çıktıyı da ölçmek durumunda kalıyorsunuz ya, final sınavı, vize sınavı filan. Ben hep öğrenciydim. 11 tane üniversite okudum. Hala nasıl okuyayım diye bakıyorum. Ama şimdi hoca oldum ve en son daha geçen hafta mezuniyet töreni vardı. Beni kürsüye çağırdılar. Ben hep mezun olmak için, kep atmak için çıkardım. İlk kez hayatımda diploma veren, öğrencilerini kutlayan, mezun öğrencilerini kutlayan, onları uğurlayan, hayatı uğurlayan birisi haline dönüştüm. Beni acayip mutlu etti. Acayip farklı bir duyguydu o. Öyle hayatlara dokunuyorsunuz ve öyle umutlar veriyorsunuz ki o kadar önemli ki ve bir insanın hayatını değiştirdiğinizde dünyanın değişeceğini anlıyor insan. İnanılmaz bir şey bu. O bir insan dünyayı değiştirebilir yani. Bir insanı siz o mesleğe kattığınızda belki de dünyayı değiştirecek bir teknolojinin içinde mühendis olacak o arkadaş. O kadar büyük sorumluluk, o kadar keyifli bir şey ki. Yani onun mezun olduktan sonra ailesiyle gelip sizi tanıştırması, fotoğraf çektirmek istemeleri filan hiç tatmadığım duygular yani. Hep ben öğrenciydim. İlk kez öğrenci yetiştiren bir hoca olup o saygıyı, o sevgiyi görmek, o kürsüde onları uğurlamış olmak bambaşka bir histi yani. Herkese tavsiye ederim vallahi. HiSense genel merkezi hangi şehirdeydi? Qingdao, Qingdao. Florida mı Qingdao mu? Florida. Florida mı İstanbul mu? Florida. Peki. Şimdi tercih sorularımız. Eğlenceli sorular. Evet. Marka mı fiyat mı? Marka. Marka. 5 marka söyleyebilir misiniz? Takip ettiğiniz sektör olabilir. Dünyadaki farklı teknolojiler, giyim, kuşam, iletişim, gıda. HiSense, BYD, Bosch, H&M, Ford. Neden Ford? İlk Çünkü arabayı yani yaratıcı marka ya. Mutlaka başka bir kreatif bir şey çıkaracaklar ve tekrar yön değiştirecekler hissi var bende. Bir şeylerin hani aslına rücu etmesi durumu hep oluyor. Hani tekrar her şey başladığı yere geri dönüyor. Ve onların özellikle bu elektrikli araç rüzgarından farklı olarak o rüzgarı Çin'den kendi pazarlarına doğru çevirmek için başka şeyler yapacaklarını düşünüyorum ve izliyorum çok yakından. Yani tekrar teknolojinin başka bir yere evrilmesinde öncülük etme ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. elektrikli bir Mustang'e biner misiniz? Binerim. Aynı keyif verir. Verir. Çok hızlı çünkü. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Eski müşteri. İlk satışınızı hatırlıyor musunuz? Evet. Ne satmıştınız? Split klima bir benzin istasyonuna. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Sahada olmak. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Hızlı karar. Teklif ver bekle mi yoksa arada dürt ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Kesinlikle dürt. Çay mı kahve mi? Kahve. Risk almak mı temkinli gitmek mi? Risk almak. Ciro mu karlılık mı? Ciro. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı bir uzun toplantı mı? 10 kısa toplantı. Bir haftalık tatil mi bir yıl huzur mu? 1 yıl huzur. Excel mi CRM mi? Excel. Süreklilik mi inovasyon mu? İnovasyon. İstanbul trafiği mi Ankara bürokrasisi mi? Ankara bürokrasisi. Tecrübe konuşayım. Evet. Sistem her zaman iyidir yani. Usta çalışan mı genç yetenek mi? Genç yetenek. Her şeyi bilmek mi her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Sizin eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Bana da böyle bir sürü şeye geri dönüp bakma fırsatı verdiniz. Dolu dolu bir sohbet Çok keyifliydi. oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hıvak Play'in bugünkü konuğu HiSense Hıvak Türkiye Genel Müdürü Dr. Turan Karakaya'ydı. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.